Şimdinin gücü. Siz zihniniz değilsiniz. Aydınlanmanın önündeki en büyük engel. Aydınlanma nedir? Bir dilenci 30 yıldır bir yol kenarında oturmaktadır. Bir gün onun önünden bir yabancı geçer. Dilenci eski şapkasını mekanik bir biçimde ona da uzatarak Allah rızası için bir sadaka der. Benim sana verecek hiçbir şeyim yok der yabancı. Sonra sen neyin üzerinde oturuyorsun diye sorar. Hiçbir şey, sadece eski bir sandık, kendimi bildim bileli onun üzerinde oturuyorum diye yanıtlar dilenci. Onun içine hiç bakmadın mı diye sorar yabancı. Hayır, niye bakayım ki, onun içinde hiçbir şey yok der dilenci. Sen yine de bir bak diye ısrar eder yabancı. Dilenci yerinden kalkar ve biraz uğraştıktan sonra sandığın kapağını açmayı başarır ve o şaşkınlık ve sevinç içinde sandığın altınla dolu olduğunu görür. Ben size verecek bir şeye olmayan ve size içinize bakmanızı söyleyen o yabancıyım. Bu meselede olduğu gibi herhangi bir sandığın içine değil, çok daha yakın bir yere, kendi içinize bakmanızı söyleyen biri. Ama ben bir dilenci değilim ki dediğinizi işitir gibiyim. Gerçek serveti, yani varlığın ışık saçan sevincini ve ona eşlik eden derin, sarsılmaz huzuru bulamamış olanlar, büyük bir maddi servete sahip olsalar dahi dilencidirler. Onlar haz ve duyum kırıntılarını, onaylanmayı, güvenliği ya da sevgiyi dışarıda aramaktadırlar. Oysa onların içinde sadece bu şeyleri içeren değil, dünyanın sunabileceğinden sonsuz derecede daha büyük bir hazine vardır. Aydınlanma sözcüğü insanüstü bir başarı fikrini çağrıştırır ve ego bunu böyle tutmayı sever. Oysa aydınlanma sizin varlık ile birliği hissetmenizden, bu doğal halinizden başka bir şey değildir. O ölçülemez ve yok edilemez bir şeyle, aslında siz olan ama yine de sizden çok daha büyük bir şeyle birlik halidir. O ismin ve formun ötesinde bulunan gerçek doğanızı bulmaktır. Bu birliği hissedememe, kendinizden ve çevrenizdeki dünyadan ayrı olduğunuz illüzyonla yol açar. O zaman siz kendinizi bilinçli ya da bilinçsiz olarak tecrit olmuş bir parça olarak algılarsınız. Bu durumda korkuya kapılırsınız ve içinizde ve dışınızda yaşadığınız çatışma normal haliniz haline gelir. Ben Buda'nın aydınlanmayı basitçe ıstırabın sonu olarak tanımlayışını severim. Bunda insanüstü bir şey yoktur, öyle değil mi? Kuşkusuz bu eksik bir tanımlamadır. O bize sadece aydınlanmanın ne olmadığını söyler, yani ıstıraplı bir hal olmadığını. Ama artık ıstırap yoksa geriye ne kalmıştır? Bu da bu konuda sessiz kalmıştır ve onun sessizliği bunu bizim kullanmak zorunda olduğumuzu ima eder. Bu da olumsuz bir tanımlama kullanmıştır ki zihin onu inanacak bir şey haline ya da insanüstü bir başarı haline, erişmemizin olanaksız olduğu bir hedef haline getiremesin. Onun bu basiretli yaklaşımına karşın Budistlerin çoğu hala aydınlanmanın Buda için olduğuna, en azından bu yaşamda kendileri için olmadığına inanır. Siz varlık sözcüğünü kullandınız. Bununla ne demek istediğinizi açıklayabilir misiniz? Varlık, doğuma ve ölüme tabi sayısız yaşam formunun ötesindeki sonsuz ve daima var olan bir tek yaşamdır. Bununla birlikte varlık sadece her formun ötesinde değil, aynı zamanda her formun derinliklerinde de bulunur. Çünkü o her formun en içteki, görünmez ve yok edilemez özüdür. Bu onun sizin en derin benliğiniz, gerçek doğanız olduğu ve sizin ona ulaşabileceğiniz anlamına gelir. Ancak onu zihninizle kavramaya çalışmayın, onu anlamaya çalışmayın. Siz onu ancak zihin sessizleştiğinde bilebilirsiniz. Siz orada mevcutken, dikkatiniz tam ve yoğun bir biçimde şimdi de bulunurken varlık hissedilebilir ama o asla zihnen anlaşılamaz. Varlığın farkındalığını yeniden kazanmak ve o hissetme idrakinde kalabilmek aydınlanmadır. Siz varlık derken Tanrı'dan mı söz ediyorsunuz? Eğer öyleyse neden Tanrı demiyorsunuz? Tanrı sözcüğü binlerce yıldır kötüye kullanıldığı için anlamını yitirmiştir. Ben onu bazen tedbirli bir biçimde kullanırım. Kötüye kullanmak derken ben bu sözcüğün ardındaki kutsal alemi, sonsuz enginliği bir an için bile görmemiş insanların bu sözcüğü sanki neden söz ettiklerini biliyorlarmış gibi büyük bir inançla kullanmalarını kastediyorum. Ya da onlar neyi yadsıdıklarını biliyorlarmış gibi. Tanrı sözcüğüne karşı çıkıyorlar.
Bu kötüye kullanma, bizim Tanrımız tek gerçek Tanrı'dır, sizin Tanrınız sahtedir ya da Nietzsche'nin ünlü sözü Tanrı öldü gibi saçma inançlara, iddialara ve egonun yanılgılarına neden olur. Tanrı sözcüğü kapalı bir kavram haline gelmiştir. Bu sözcük söylendiği anda zihinsel bir imaj yaratır. Bu belki artık beyaz sakallı yaşlı bir adam imajı değildir ama yine de sizin dışınızdaki birinin ya da bir şeyin zihinsel bir temsilidir. Ve evet, bu biri ya da bir şey neredeyse kaçınılmaz bir biçimde hep erkek olarak algılanır. Ne Tanrı, ne varlık, ne de başka herhangi bir sözcük, sözcüğün ardındaki tarif olunamaz realiteyi tanımlayamaz ya da açıklayamaz. Bu yüzden tek önemli soru kullanılan sözcüğün işaret ettiği şeyi deneyimlemenize yardımcı mı olduğu yoksa engellediği midir? O kendisinin ötesindeki o aşkın realiteye mi işaret etmektedir yoksa sadece inandığınız bir fikre, zihinsel bir puta dönüşmesine yardımcı mı olmaktadır? Varlık sözcüğü hiçbir şeyi açıklamaz, Tanrı sözcüğü de öyle. Bununla birlikte varlık sözcüğü açık bir kavram olma avantajına sahiptir. O sonsuz ve görünmez olanı sonlu bir varlığa indirgemez. Onun zihinsel bir imgesini oluşturmak olanaksızdır. Hiç kimse varlığa tek başına sahip olduğuna iddia edemez. O sizin ta özünüzdür ve ona kendi mevcudiyetinizin hissi olarak, benim idraki olarak bir anda ulaşabilirsiniz. Böylece varlık sözcüğü, varlık deneyiminden sadece bir adım uzaktadır. Bu realiteyi deneyimlemenin önündeki en büyük engel nedir? Zihninizle özdeşleşme ki bu düşünmenin durdurulamaz ve istem dışı hale gelmesine neden olur. Düşünmeyi durduramamak korkunç bir derttir ama biz bunu fark etmeyiz çünkü hemen herkes bu derdi çekmektedir. Böylece o normal bir durum olarak kabul edilir. Bu ardı arkası kesilmez zihinsel gürültü, sizin varlığa ayrılmaz bir biçimde bağlı olan o içsel sessizlik ve sükûnet alemini bulmanızı engeller. O ayrıca bir korku ve ıstırap gölgesi oluşturan sahte, zihin ürünü bir benlik yaratır. Bunun üzerinde daha sonra daha ayrıntılı bir biçimde duracağız. Filozof Descartes, ünlü "düşünüyorum o halde varım" bildiriminde bulunduğunda en temel gerçeği bulduğuna inanıyordu. O aslında en temel yanlışı ifade etmişti. O düşünmeyi varlığa ve kimliğe düşünmeye eşitlemişti. İstem dışı düşünür ki hemen herkes bu durumdadır. Aşikar bir ayrılık hali içinde sürekli sorunlardan ve çatışmadan oluşan delicesine karmaşık bir dünyada, zihnin sürekli artan parçalanmasını yansıtan bir dünyada yaşar. Aydınlanma bir bütünlük, bir olma, dolayısıyla huzur içinde olma halidir. O hem yaşamın tezahür etmiş veçesiyle dünya ile bir olmak hem de en derin benliğinizle ve tezahür etmemiş yaşamla, varlıkla bir olmaktır. Aydınlanma sadece ıstırabın ve kendi içinizdeki ve dışınızdaki sürekli çatışmanın sonu değil, aynı zamanda kesintisiz düşünmenin korkunç esaretinin sonudur. Bu ne inanılmaz bir özgürlüktür. Zihninizle özdeşleşme tüm gerçek ilişkinin önünü kesen donuk bir kavramlar, etiketler, imgeler, sözcükler, yargılar ve tanımlamalar perdesi yaratır. O sizinle kendinizin, sizinle diğer insanların, sizinle doğanın, sizinle Tanrı'nın arasına girer. Ayrılık illüzyonunu sizin diğerlerinden tümüyle ayrı olduğunun illüzyonunu yaratan bu düşünce perdesidir. O zaman siz fiziksel görünümler ve ayrı formlar düzeyinin altında olan her şeyle bir olduğunuz asli gerçeğini unutursunuz. Unutmaktan kastım sizin artık bu birliği aşikar bir realite olarak hissedememenizdir. Siz onun doğru olduğuna inanabilirsiniz ama artık onun doğru olduğunu bilmezsiniz. Bir inanç rahatlatıcı olabilir ancak o sadece sizin onu deneyimlemeniz yoluyla özgürleştirici hale gelir. Düşünmek bir hastalık haline gelmiştir. Hastalık bir şeylerin dengesi bozulunca ortaya çıkar. Örneğin bedende hücrelerin bölünmesi ve çoğalmasında yanlış bir şey yoktur. Ama bu işlem tüm organizmaya aldırmadan sürdüğünde hücreler dengesizce çoğalır ve biz hastalanırız. Not: Zihin eğer doğru biçimde kullanılırsa muhteşem bir alettir. Ama yanlış biçimde kullanılırsa çok yıkıcı bir hale gelir. Meseleyi daha doğru biçimde koymak gerekirse bu sizin zihninizi yanlış biçimde kullanmanızdan değil, genelde hiç kullanmamanızdan kaynaklanır. O sizi kullanır, hastalık da budur. Siz zihin olduğunuza inanırsınız, yanılgı budur. Böylece alet sizi ele geçirmiştir, o sizi yönetmektedir.
Bu konuda sizinle tam aynı fikirde değilim. Benim de çoğu insan gibi bir hayli amaçsız bir biçimde düşündüğüm doğru ama ben yine de zihnimi bazı şeyleri elde etmekte ve başarmakta kullanabilirim ve bunu her zaman yaparım. Sizin sırf bir çapraz bilmeceyi çözebilmeniz ya da bir atom bombası yapabilmeniz zihninizi kullandığınız anlamına gelmez. Köpeklerin kemik çiğnemeyi sevmeleri gibi zihin de sorunları çiğnemekten hoşlanır. İşte bu yüzden o çapraz bilmeceler yapar ve atom bombaları yaratır. Her ikisinde de sizin bir çıkarınız yoktur. Size şunu sorayım. Siz her istediğinizde zihninizden, düşüncelerden kurtulabilir misiniz? Kapatma düğmesini buldunuz mu? Siz bununla düşünmeyi tümüyle durdurmayı mı kastediyorsunuz? Hayır, bunu çok kısa bir süre dışında yapamam. O halde zihin sizi kullanmaktadır. Siz onunla bilinçsiz bir biçimde özdeşleşmişsinizdir. Bu yüzden de onun kölesi olduğunuzun farkında bile değilsinizdir. Bu siz farkında olmadan bir varlığın size hakim olmasına benzer. Böylece siz o varlığı kendiniz olarak algılarsınız. Özgürlüğün başlangıcı sizin o hükmeden varlık, yani düşünen olmadığınızı idrak etmektir. Bunu bilmek sizin o varlığı gözlemlemenizi mümkün kılar. Siz düşüneni izlemeye başladığınız anda daha yüksek bir bilinç düzeyi harekete geçer. O zaman siz düşüncenin ötesinde engin bir zeka aleminin bulunduğunu, o düşüncenin o zekanın sadece minicik bir veçesi olduğunu fark etmeye başlarsınız. Ayrıca gerçekten önemli olan her şeyin güzellik, sevgi, yaratıcılık, sevinç ve iç huzurunun zihnin ötesinden kaynaklandığını da fark edersiniz. Böylece uyanmaya başlarsınız. Kendini zihinden kurtarmak. Düşüneni izlemek derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Birisi doktora gidip "Ben kafamın içinde bir ses duyuyorum" dese, doktor onu büyük olasılıkla bir psikiyatriste gönderecektir. Oysa gerçek şu ki, çok benzer bir biçimde herkes her zaman başının içinde bir ya da birkaç ses duyar. Bunlar onları durdurma gücüne sahip olduğunuzu fark etmediğiniz istem dışı düşünce süreçleridir. Bunlar sürüp giden monologlar ya da diyaloglardır. Siz de sokaklarda kendi kendisine durmadan konuşan ya da mırıldanan kaçık insanlarla karşılaşmışsınızdır. Bu sizin ve diğer normal insanların yaptıklarından pek farklı değildir. Sadece siz bunu yüksek sesle yapmazsınız, o kadar. Bu ses yorumda bulunur, tartışır, yargılar, kıyaslar, yakınır, beğenir, beğenmez vesaire. Bu ses ille de o sırada içinde bulunduğunuz durumla ilgili olmayabilir. O geçmişte olmuş şeyleri yeniden canlandırıyor ya da gelecekte olabilecek şeyleri imgeliyor, onların provasını yapıyor olabilir. O çoğunlukla işlerin ters gittiğini, yani olumsuz sonuçları imgeler. Buna endişe denir. Bazen bu sese görsel imgeler ya da zihinsel filmler de eşlik eder. Bu ses o anda içinde bulunduğunuz durumla ilgili olsa bile o bu durumu geçmiş deneyimlere göre yorumlayacaktır. Çünkü bu ses sizin hem tüm geçmişinizin hem de miras aldığınız ortak kültürel düşünce biçiminin bir sonucu olan koşullanmış zihninize aittir. Böylece siz mevcut durumu geçmişin gözleriyle görür, yargılar ve onunla ilgili tümüyle çarpıtılmış bir görüş elde edersiniz. Bu sesin bir insanın en kötü düşmanı olması yaygın görülen bir durumdur. Birçok insan kafasında sürekli kendisine saldırıp onu cezalandıran ve yaşam enerjisini tüketen bir işkenceciyle yaşar. Bu hem tarifsiz bir ıstırap ve mutsuzluğun hem de hastalıkların nedenidir. İyi haber şu ki siz kendinizi zihnin bu esaretinden kurtarabilirsiniz. Bu tek gerçek özgürlüktür. Hemen şimdi bu konuda ilk adımı atabilirsiniz. Kafanızdaki bu sesi dinleyin ve bunu elinizden geldiğince sık bir biçimde yapın. Özellikle tekrarlanıp duran düşünce kalıplarına, zihninizde belki yıllardır çalıp duran o eski plaklara dikkat edin. Benim düşüneni izlemekten kastettiğim şey budur ki bu kafanızdaki sesi dinleyin, orada bir tanık olarak bulunun demenin bir başka yoludur. Siz bu sesi tarafsız bir biçimde, yani yargılamadan dinlemelisiniz. İşittiğiniz şeyi yargılamayın ya da suçlamayın. Çünkü böyle yapmak aynı sesin bu kez arka kapıdan gelmesine neden olur. Çok geçmeden şunu fark edeceksinizdir. Ses vardır ve ben burada onu dinliyorum, izliyorum. Bu ben farkındalığı, bu kendi mevcudiyetinizi hissetmeniz bir düşünce değildir. O zihnin ötesinden yükselir. Böylece siz bir düşünceyi dinlerken sadece düşüncenin değil, kendinizin de düşüncenin tanığı olarak farkında olursunuz. Böylece ortaya yeni bir bilinç boyutu çıkar.
Siz düşünceyi dinlerken düşüncenin ardında bilinçli bir mevcudiyeti, daha derin benliğinizi hissedersiniz. O zaman düşünce üzerinizdeki gücünü yitirir ve hızla batıp kaybolur. Çünkü siz artık zihne onunla özdeşleşerek güç vermemektesinizdir. Bu istem dışı ve kesintisiz biçimde düşünmenin sonunun başlangıcıdır. Bir düşünce battığında siz zihinsel akışta bir kesinti, bir düşüncesizlik boşluğu deneyimlersiniz. İlk önce bu aralıklar, boşluklar belki birkaç saniye kadar yani kısa sürecektir. Ama onlar yavaş yavaş uzayacaktır. Bu boşluklar ortaya çıktığında siz içinizde belirli bir sessizlik ve huzur hissedersiniz. Bu sizin varlık ile bir olduğunuzu hissettiğiniz doğal halinizin ortaya çıkması zihin tarafından engellenen o halin başlangıcıdır. Uygulama sonucunda bu sessizlik ve huzur duygusu derinleşecektir. Aslında onun derinliğinin bir sonu yoktur. Siz ayrıca içinizin derinliklerinden süptil bir sevincin yükseldiğini de hissedeceksiniz. Bu varlığın sevincidir. Bu transa benzer bir hal değildir, kesinlikle değildir. Burada bilinç hiçbir biçimde yitirilmez. Bunun tam tersi olur. Eğer huzurun bedeli bilincinizi zayıflatmak ise, eğer sessizliğin bedeli canlılığınızı ve uyanıklılığınızı yitirmek ise, o zaman onlara sahip olmaya değmez. Bu içsel birleşme hali içinde siz zihinle özdeşleştiğiniz hale kıyasla çok daha uyanık ve farkında olursunuz. Siz orada tümüyle mevcut olursunuz. Bu ayrıca fiziksel bedene yaşam veren enerji alanının titreşim frekansını da yükseltir. Siz ona doğuda verilen isimle bu düşüncesizlik aleminin daha derinlerine dalarken saf bilinç halini fark edersiniz. O hal içinde kendi mevcudiyetinize öyle bir yoğunluk ve sevinçle hissedersiniz ki, bununla kıyaslandığında tüm düşünceler, duygular, fiziksel bedeniniz ve tüm dış dünya önemsiz hale gelir. Ancak bu bencil değil, benlik ötesi bir haldir. O sizi daha önce kendi benliğiniz olarak düşündüğünüz şeyin ötesine götürür. Bu mevcudiyet aslında sizsinizdir ama o aynı zamanda sizden hayal edilemez biçimde daha büyük bir şeydir. Benim burada anlatmaya çalıştığım şey size çelişkili, hatta aykırı gelebilir ama onu ifade etmenin başka bir yolunu bulamıyorum. Düşüneni izlemek yerine siz ayrıca dikkatinizi şimdiye yönelterek de düşünce akışında bir kesinti, bir boşluk yaratabilirsiniz. Sadece içinde bulunduğunuz anın yoğun bir biçimde bilincinde olun. Bu derin bir doyum veren bir şeydir. Bu yolla bilincinizi zihinsel faaliyetten uzaklaştırıp son derece uyanık ve farkında olduğunuz ama düşünmediğiniz bir düşüncesizlik boşluğu yaratırsınız. Bu meditasyonun özüdür. Günlük yaşamınızda bunu normalde bir vasıta olan rutin bir faaliyete tüm dikkatinizi vererek, böylece onu kendi başına bir amaç haline getirerek uygulayabilirsiniz. Örneğin evinizde ya da iş yerinizde merdivenleri inip çıktığınız her seferinde, her adımınıza, her hareketinize, hatta soluk alıp verişinize bile çok dikkat edin. Tümüyle orada olun. Ya da ellerinizi yıkarken bu faaliyetle ilişkili tüm duyusal algılara, suyun sesine ve verdiği hisse, ellerinizin hareketine, sabunun kokusuna vesaire dikkat edin. Ya da arabanıza bindiğinizde kapıyı kapattıktan sonra birkaç saniye durun ve nefesinizin akışını izleyin. Sessiz ama güçlü bir mevcudiyet duygusunun farkında olun. Bu uygulamada başarınızı tek bir ölçütle ölçebilirsiniz. İçinizde duyduğunuz huzurun derecesiyle. Böylece aydınlanma yolculuğunuzda tek en önemli adım şudur: zihninizden ayrılmayı, onunla özdeşleşmemeyi öğrenmek. Düşünce akışınızda bir aralık, bir boşluk yarattığınız her seferinde bilincinizin ışığı güçlenir. Bir gün kendinizi kafanızdaki sese bir çocuğun maskaralıklarına gülümsediğiniz gibi gülümserken yakalayabilirsiniz. Bu sizin artık zihninizin içeriğini o kadar ciddiye almadığınız anlamına gelir. Çünkü artık benlik duygunuz ona dayanmamaktadır. Aydınlanma, düşüncenin üzerine yükselmek. Düşünmek bu dünyada yaşayabilmek için gerekli bir şey değil midir? Bakın, zihniniz sadece bir alettir. O orada belirli bir işte kullanılmak üzere bulunmaktadır ve bu iş tamamlandığında siz bu aleti bir kenara bırakırsınız. Çoğu insanın düşüncelerinin %80 ila 90'ının sadece yararsız, boş ve tekrarlanan düşünceler olmakla kalmadığını, bunların çoğunlukla olumsuz doğasından ötürü zararlı olduğunu da söyleyebilirim. Düşüncelerinizi gözlemleyin. Bunun doğru olduğunu göreceksiniz.
o yaşam enerjisinin ciddi bir biçimde sızıp gitmesine neden olur. Bu tür kesintisiz, adeta istem dışı düşünme aslında bir bağımlılıktır. Bir bağımlılığın tipik özelliği nedir? Basitçe ifade edersek, siz artık onu bırakma seçimine sahip olmadığınızı hissedersiniz. O sizden daha güçlü görünür. O ayrıca size sahte bir haz duygusu verir. Bu kaçınılmaz bir biçimde acıya dönüşecek bir hazdır. Biz düşünmeye neden bağımlı olalım ki? Çünkü siz onunla özdeşleşmişsinizdir. Bu da benlik duygunuzu zihninizin içeriğinden ve faaliyetinden aldığınız anlamına gelir. Çünkü siz düşünmeye son verdiğinizde sizin de var olmayacağınıza inanırsınız. Siz büyürken kendinizle, kim olduğunuzla ilgili kişisel ve kültürel koşullanmanıza dayanan bir zihinsel imaj oluşturursunuz. Biz buna hayalet benlik, ego diyebiliriz. O zihin faaliyetinden oluşur ve ancak kesintisiz düşünmeyle sürdürülebilir. Ego terimi farklı insanlara farklı şeyler ifade eder ama ben burada onu zihinle bilinçsizce özdeşleşme sonucunda yaratılan sahte bir benlik anlamında kullanıyorum. Ego için şimdiki an mevcut değildir. O sadece geçmişi ve geleceği önemli görür. Gerçeğin bu tam tersine çevrilişi egosal zihnin bu kadar bozuk işlevli oluşunun nedenini oluşturur. O daima geçmişi canlı tutmakla ilgilenir. Çünkü geçmişiniz olmadan siz kimsinizdir? O varlığının sürmesini sağlamak ve orada bir tür rahatlık, kurtuluş ya da doyum aramak için kendisini sürekli geleceğe projekte eder. O der ki, bir gün bu ya da şu gerçekleştiğinde ben iyi, mutlu, huzurlu olacağım. Ego şimdi ile yaşanan an ile ilgileniyormuş gibi göründüğünde bile onun gördüğü şey şimdi değildir. O yaşanan anı geçmişin gözleriyle gördüğünden onu tümüyle yanlış algılar ya da yaşanan anı hedefe götüren bir vasıtaya indirger ki bu daima zihnin projekte ettiği gelecekte yatan bir hedeftir. Zihninizi gözlemleyin, bunun böyle işlediğini göreceksiniz. Şimdiki an özgürlüğün anahtarını barındırır ama siz zihniniz olduğunuz sürece şimdiki anı bulamazsınız. Ben analiz etme ve ayırt etme yeteneğimi yitirmek istemiyorum. Daha berrak, daha odaklanmış bir biçimde düşünmeye itirazım yok ama zihnimi yitirmek istemiyorum. Düşünce armağanı bizim sahip olduğumuz en değerli şeydir. Onsuz biz ancak bir başka hayvan türü oluruz. Zihnin hakimiyeti bilincin tekamülünde bir aşamadan başka bir şey değildir. Bizim şimdi acil bir durumdan ötürü bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bir canavara dönüşmüş olan zihin tarafından yok edilebiliriz. Ben bu konu üzerinde daha sonra ayrıntılı bir biçimde duracağım. Düşünmek ve bilinç eş anlamlı değildir. Düşünmek, bilincin sadece küçük bir veçesidir. Düşünce bilinç olmadan var olamaz ama bilincin düşünceye ihtiyacı yoktur. Aydınlanma, düşüncenin üzerine yükselmek demektir. Düşüncenin altındaki bir düzeye, bir hayvan ya da bitki düzeyine geri düşmek değil. Aydınlanmış halde siz düşünen zihninizi yine gerektiğinde kullanırsınız ama bunu eskisinden çok daha odaklanmış ve etkili bir biçimde yaparsınız. Siz onu çoğunlukla pratik amaçlarla kullanırsınız. Ama şimdi istem dışı iç diyalogdan kurtulmuşsunuzdur ve içsel bir sessizlik ve sükunet vardır. Siz zihninizi kullandığınızda ve özellikle yaratıcı bir çözüme ihtiyacınız olduğunda her birkaç dakikada bir düşünce ile sessizlik, düşünce ile düşüncesizlik arasında gidip gelirsiniz. Düşüncesizlik hali düşüncesiz bilinçtir. Ancak bu şekilde yaratıcı biçimde düşünmek mümkündür. Çünkü ancak bu şekilde düşünce gerçek bir güce sahip olabilir. Düşünce çok daha geniş bilinç alemine bağlı olmadan tek başına hızla kısır, anlamsız ve yıkıcı hale gelir. Zihin aslında hayatta kalmanızı sağlayan bir makinedir. O diğer zihinlere saldırı ya da onlara karşı kendini savunma, bilgi toplama, depolama ve analiz etme konularında iyidir. Ama kesinlikle yaratıcı değildir. Tüm gerçek sanatçılar bunu bilseler de bilmeseler de bir düşüncesizlik yerinden içsel sessizlikten yaratırlar. Zihin sonra bu yaratıcı dürtüyü ya da içgörüyü şekillendirir, ona form verir. Büyük bilim adamları bile yaratıcı hamlelerinin zihinsel bir sessizlik zamanında geldiğini bildirmişlerdir. Amerika'nın Einstein dahil olmak üzere en seçkin matematikçileri arasında yapılan bir araştırmanın şaşırtıcı sonucu, onların çalışma yöntemlerinde düşünmenin yaratıcı eylemin kısa, sonucu belirleme aşamasında küçük bir rol oynadığını göstermişti.
Böylece diyebiliriz ki, bilim adamlarının büyük çoğunluğunun yaratıcı olmamalarının basit nedeni, onların nasıl düşüneceklerini bilmemeleri değil, düşünmeyi nasıl durduracaklarını bilmemeleridir. Dünya üzerindeki ya da bedeninizdeki yaşam mucizesi zihin yoluyla, düşünme yoluyla yaratılıp sürdürülmemiştir. Burada açıkça zihinden çok daha büyük bir akıl ve zeka iş başındadır. Nasıl olur da bir inçin binde biri büyüklükte bir insan hücresi, DNA'sında her biri 600 sayfadan oluşan 1000 kitabı dolduracak bilgi ve talimatlar içerebilir? Biz bedenin işleyişi hakkında daha çok şey öğrendikçe, onun içinde işleyen zekanın ne kadar engin olduğunu ve bu konuda ne kadar az şey bildiğimizi daha çok fark ediyoruz. Zihin onunla yeniden bağlantı kurduğunda olağanüstü bir alete dönüşür. O zaman o kendisinden daha büyük bir şeye hizmet eder. Duygu, bedenin zihninize tepkisi. Peki, duygular hakkında ne diyeceksiniz? Ben zihnimden daha çok duygularıma kapılıp gidiyorum. Ben zihin derken bu sözcükle sadece düşünceleri kastetmiyorum. O aynı zamanda sizin duygularınız ve tüm bilinçsiz zihinsel, duygusal, tepkisel kalıplarınızı da içerir. Duygu, zihnin ve bedenin buluştuğu yerde ortaya çıkar. O bedenin zihninize gösterdiği tepkidir ya da buna zihninizin bedendeki bir yansıması da diyebiliriz. Örneğin bir saldırı düşüncesi ya da düşmanca bir düşünce bedende öfke dediğimiz bir enerji birikimi yaratacaktır. Beden böylece dövüşmeye hazırlanır. Fiziksel ya da psikolojik olarak tehdit edildiğiniz düşüncesi bedenin kasılmasına neden olur ve bu korku dediğimiz şeyin fiziksel yanıdır. Araştırmalar güçlü duyguların bedenin biyokimyasında bile değişikliklere neden olduğunu göstermiştir. Bu biyokimyasal değişiklikler duygunun fiziksel ya da maddesel veçesini temsil ederler. Kuşkusuz siz tüm düşünce kalıplarınızın bilincinde değilsinizdir ve genelde yalnızca duygularınızı izleme yoluyla onları fark edebilirsiniz. Düşüncelerinizle, hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeylerle, yargılarınızla ve yorumlarınızla daha çok özdeşleştikçe, yani izleyen bilinç olarak orada daha az mevcut oldukça, siz bunun farkında olsanız da olmasanız da duygusal enerji birikimi daha güçlü olacaktır. Eğer duygularınızı hissedemezseniz, eğer onlarla bağlantınız kesilmişse, en sonunda onları fiziksel düzeyde bir hastalık ya da hastalık belirtisi olarak deneyimleyeceksinizdir. Geçmiş yıllarda bu konu hakkında bir hayli şey yazılmıştır. O yüzden burada bu konuya girmemiz gerekmiyor. Güçlü bir bilinç dışı duygusal kalıp sizin dışınızda bir olay olarak bile tezahür edebilir. Örneğin ben içlerinde bir hayli öfke barındıran ancak bunun farkında olmayan ve bu öfkeyi ifade etmeyen insanların diğer öfkeli insanların çoğunlukla görünürde bir neden olmadan sözlü hatta fiziksel saldırılarına uğradıklarını gözlemlemişimdir. Onların yaptıkları güçlü öfke yayını belirli insanlar tarafından bilinçaltı olarak algılanmakta ve onların gizli öfkelerini harekete geçirmektedir. Eğer siz duygularınızı hissetmekte zorlanıyorsanız, işe dikkatinizi bedeninizin içsel enerji alanında odaklayarak başlayın. Bedeninizi içten doğru hissedin. Bu ayrıca sizi duygularınızla temasa geçirecektir. Bunu daha sonra daha ayrıntılı bir biçimde araştıracağız. Siz bir duygunun zihnin bedendeki bir yansıması olduğunu söylüyorsunuz ama bazen ikisinin arasında bir çatışma olur. Zihin hayır derken duygu evet der ya da bunun tersi olur. Eğer zihninizi gerçekten tanımak istiyorsanız, beden size daima doğru bir yansıma verecektir. Bu yüzden duyguya bakın ya da daha iyisi onu bedeninizde hissedin. Eğer onların arasında belirgin bir çatışma varsa, burada düşünce yalan, duygu gerçeği söylüyor olacaktır. Bu sizin kim olduğunuzla ilgili en yüksek gerçek değil, o sıradaki ruh halinizle ilgili görece gerçek olacaktır. Yüzeydeki düşünceler ile bilinçsiz zihinsel süreçler arasında çatışma kesinlikle çok görülen ortak bir durumdur. Siz bilinçsiz zihin faaliyetinizi düşünceler olarak fark edemeyebilirsiniz. Ama o daima bedene bir duygu olarak yansıyacaktır ve siz bunu fark edebilirsiniz. Bir duyguyu bu şekilde izlemek, bir düşünceyi daha önce tarif ettiğim gibi dinlemek ya da izlemek ile temelde aynı şeydir. Aradaki tek fark, bir düşünce sizin kafanızda bulunurken bir duygunun güçlü bir fiziksel unsura sahip olması ve böylece öncelikle bedende hissedilmesidir. O zaman siz onun tarafından yönetilmeden duygunun orada olmasına izin verebilirsiniz. Siz artık duygu değilsinizdir. Siz izleyen, gözlemleyen mevcudiyetsinizdir.
Eğer bunu uygularsanız sizde bilinçsiz bulunan her şey bilincin ışığına çıkacaktır. Öyleyse duygularımızı gözlemlemek, düşüncelerimizi gözlemlemek kadar önemli, öyle mi? Evet, kendinize şunu sormayı alışkanlık haline getirin. Şu anda içimde ne olup bitiyor? Bu soru size doğru yönü gösterecektir. Ama onu analiz etmeyin, sadece izleyin. Dikkatinizi içinizde odaklayın, duygunun enerjisini hissedin. Eğer bir duygu mevcut değilse, dikkatinizi daha derinlere, bedeninizin içsel enerji alanına yöneltin. O varlığa açılan kapıdır. Bir duygu genelde büyütülmüş ve güçlendirilmiş bir düşünce kalıbını temsil eder ve onun çoğunlukla etkileyici enerji birikimi yüzünden başlangıçta onu izleyebilecek kadar yeterince orada mevcut olmak kolay değildir. O sizi teslim almak, size hakim olmak ister ve eğer siz orada yeterince mevcut değilseniz bunu çoğu kez başarır. Eğer siz orada mevcut olmadığınız için, ki bu normal bir şeydir, duyguyla bilinçsizce özdeşleşirseniz, duygu geçici olarak siz haline gelir. Çoğunlukla sizin düşünüşünüz ile duygu arasında bir kısır döngü oluşur. Onlar birbirini besler. Düşünce kalıbı kendisinin bir duygu şeklinde büyütülmüş bir yansımasını yaratır ve duygunun titreşim frekansı ilk düşünce kalıbını beslemeyi sürdürür. Zihnen duygunun nedeni olarak algılanan durum, olay ya da kişi üzerinde durarak düşünce duyguyu enerjiyle besler, duygu da sonra düşünce kalıbını enerjiyle besler ve bu böyle sürüp gider. Temelde tüm duygular sizin ismin ve formun ötesinde kim olduğunuzla ilgili farkındalığınızı yitirmenizden kaynaklanan bir ilk, esas, ayırt edilmemiş duygunun biraz değişmiş halleridir. Onun ayırt edilmemiş doğasından ötürü bu duyguyu tam olarak tarif edecek bir isim bulmak zordur. Korku bu duyguya yakındır ama sürekli bir tehdit duygusunun ötesinde, o ayrıca derin bir terk edilmişlik ve eksiklik duygusu da içerir. En iyisi o temel duygu kadar ayırt edilmemiş bir terim kullanıp ona basitçe acı demek olabilir. Zihnin başlıca görevlerinden biri bu duygusal acıyla savaşmak ya da onu uzaklaştırmaktır ki bu onun ardı arkası kesilmez faaliyetinin nedenlerinden biridir. Ama zihnin yapabileceği tek şey bu acının üzerini geçici olarak örtmektir. Aslında zihin bu acıdan kurtulmak için ne kadar uğraşırsa acı da o kadar büyür. Zihin bunun çözümünü asla bulamaz ve sizin de bu çözümü bulmanıza izin veremez. Çünkü o kendisi bu sorunun asli bir parçasıdır. Bir emniyet amirinin bir kundakçıyı bulmaya çalıştığını ama kendisinin o kundakçı olduğunu düşünün. Siz benlik duygunuzu zihinle özdeşleşmekten, yani egodan almaktan vazgeçene dek bu acıdan kurtulamazsınız. Siz bu özdeşleşmeyi bıraktığınızda zihin iktidardan düşer ve varlık kendisini sizin gerçek doğanız olarak açığa vurur. Evet, şimdi ne soracağınızı biliyorum. Şunu soracaktım, sevgi ve sevinç gibi olumlu duygular için ne diyeceksiniz? Onlar sizin doğal haliniz olan varlığa içsel bağlılık halinden ayrılmazlar. Her ne zaman düşünce akışında bir kesinti, bir boşluk meydana gelse, kısa sevgi, sevinç ya da derin huzur anları yaşanabilir. Çoğu insan için böyle boşluklar nadiren ve tesadüfen, bazen zihnin büyük bir güzellik, aşırı fiziksel çaba, hatta büyük tehlike karşısında konuşamaz hale geldiği anlarda meydana gelir. Birden içsel bir sessizlik olur ve o sessizlik içinde süptil ama yoğun bir sevinç vardır, sevgi vardır, huzur vardır. Çoğunlukla zihin düşünme denen gürültülü faaliyetine hızla yeniden başladığından böyle anlar kısa sürer. Siz kendinizi zihnin hakimiyetinden kurtarana dek sevgi, sevinç ve huzur büyüyüp gelişemez. Ama onlar duygu değildirler. Onlar duyguların ötesinde çok daha derin bir düzeyde bulunurlar. Böylece sizin önce duygularınızın tamamen bilincinde olmanız ve onları hissedebilmeniz gerekir ki onların ötesinde bulunanı hissedebilirsiniz. Duygu aslında karışıklık, rahatsızlık anlamına gelir. Bu sözcük Latince bir sözcük olan ve karıştırmak, rahatsız etmek anlamına gelen emover'den gelir. Sevgi, sevinç ve huzur varlığın derin halleridir ya da daha doğrusu varlığa içsel bağlılık halinin üç veçesidir. Böyle olduklarından onların bir karşıtı zıttı yoktur. Çünkü onlar zihnin ötesinden kaynaklanırlar. Öte yandan duygular dualistik zihnin bir parçası olduklarından zıtlar yasasına tabidirler. Bu basitçe sizin kötü olmadan iyiye sahip olamayacağınız anlamına gelir. Böylece aydınlanmamış, zihinle özdeşleşme halinde bazen yanlış bir biçimde sevinç olarak adlandırılan şey,
çoğu kez sürekli değişen acı-haz döngüsünün kısa süren haz bölümüdür. Haz daima sizin dışınızdaki bir şeyden alınır. Oysa sevinç içinizden yükselir. Bugün size haz veren bir şey yarın acı verebilir. Ya da o gider ve yokluğu size acı verir. Ve çoğunlukla sevgi olarak görülen şey bir süre haz ve heyecan verici olabilir. Ama o bağımlılık yaratıcı bir tutunma, bir anda zıtta dönüşebilecek bir aşırı muhtaçlık halidir. Böylece birçok sevgi ilişkisi başlangıçtaki esrime hali geçtikten sonra sevgiyle nefret, çekim ile saldırı arasında gider gelir. Gerçek sevgi size ıstırap vermez. Bunu nasıl yapabilir ki? O birden nefrete dönüşmez. Gerçek sevinç de acıya dönüşmez. Daha önce de söylediğim gibi, siz aydınlanmadan önce, kendinizi zihninizin esaretinden kurtarmadan önce de kısa süren gerçek bir sevinç, gerçek sevgi ya da bir yanda kendinizi çok canlı hissederken derin bir iç huzuru yaşayabilirsiniz. Bunlar sizin gerçek doğanızın çoğunlukla zihin tarafından örtülüp saklanan veçeleridir. Normal bir alışkanlık-bağımlılık ilişkisi içinde bile daha gerçek, daha asli bir şeyin, daha dürüst bir şeyin mevcudiyetinin hissedilebileceği anlar olabilir. Ama bunlar çok geçmeden zihnin karışmasıyla yine örtülecek anlık şeyler olacaktır. O zaman bu size sahip olduğunuz çok değerli bir şeyi yitirmeniz gibi görünebilir ya da zihniniz sizi bunun zaten bir illüzyon, bir yanılsama olduğuna ikna edebilir. Gerçek şu ki o bir illüzyon değildir ve siz onu yitiremezsiniz. O sizin zihin tarafından örtülebilecek ama asla yok edilemeyecek doğal halinizin bir parçasıdır. Gökyüzü bulutlarla kaplanıp karardığında bile güneş aslında yok olmamıştır. O hala orada, bulutların ardında parlamaktadır. Bu da acı ve ıstırabın arzular yüzünden ortaya çıktığını ve acıdan kurtulmak için arzu bağlarını koparmamız, yani arzulardan kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Tüm arzular, zihnin varlığın sevinci yerine dışsal şeylerde ve gelecekte kurtuluş ya da doyum aramasıdır. Ben zihnim olduğu sürece, ben bu arzular, bu gereksinimler, istekler, bağlılıklar ve nefretlerimdir. Ve onlardan ayrı, salt bir olasılık, gerçekleşmemiş bir potansiyel, henüz filiz vermemiş bir tohum olanın dışında bir ben yoktur. O hal içindeyken benim özgürleşme ya da aydınlanma arzum bile gelecekte doyum bulacak ya da gerçekleşecek bir başka arzudur. Bu yüzden arzudan kurtulmuş hale gelmeye ya da aydınlanmaya erişmeye çalışmayın. Anda mevcut olun. Orada zihnin gözlemcisi olarak bulunun. Buda'dan alıntı yapmak yerine Buda olun. Aydınlanmış varlık olun ki Buda sözcüğü bu anlama gelir. İnsanlar inayet halinden düştüklerinden, mecazi olarak cennetten kovulduklarından, zaman ve zihin alemine girdiklerinden ve varlığın farkındalığını yitirdiklerinden beri, yani binlerce yıldır acının pençesinde olmuşlardır. O noktada onlar kendilerini yabancı bir evrende, kaynaktan ve birbirlerinden kopmuş bir halde anlamsız parçalar olarak algılamaya başlamışlardır. Siz zihninizle özdeşleştiğiniz sürece ya da spiritüel bir deyişle bilinçsiz olduğunuz sürece acı kaçınılmazdır. Ben burada aslında fiziksel acının ve hastalığın da ana nedeni olan duygusal acıdan söz ediyorum. İçerleme, nefret, kendine acıma, suçluluk duygusu, öfke, depresyon, kıskançlık ve en hafif sinirlenme bile bir acı biçimidir. Ve her haz ya da duygusal yükseklik içinde ayrılmaz zıttı olan ve zamanla tezahür edecek olan acının tohumunu taşır. Kafayı bulmak için uyuşturucu kullanmış olan herkes o sırada duyulan yüksek hazzın eninde sonunda düşük bir hale dönüşeceğini, hazzın bir biçimde acıya dönüşeceğini bilir. Birçok insan ayrıca kendi deneyiminden yakın mahrem bir ilişkinin nasıl kolayca ve hızlı bir haz kaynağı olmaktan çıkıp bir acı kaynağına dönüşebileceğini bilir. Daha yüksek bir perspektiften görüldüğünde olumlu ve olumsuz kutuplar aynı paranın iki yüzüdür. Her ikisi de altta yatan ve zihinle özdeşleşmiş egosal bilinç halinden ayrılmaz acının birer parçasıdır. Acının iki düzeyi vardır. Şimdi yarattığınız acı ve geçmişten gelen ve hala zihninizde ve bedeninizde yaşayan acı. Şimdi acı yaratmayı bırakmak ve geçmiş acıyı ortadan kaldırmak, şimdi bundan söz etmek istiyorum. Bilinçlilik, acıdan kurtuluş yolu. Şimdi de daha fazla acı yaratmayın. Kimsenin yaşamı acıdan ve üzüntüden tamamen arınmış değil.
Bu durumda bu onlardan kaçınmak yerine onlarla birlikte yaşamayı öğrenme meselesi değil mi? İnsanın çektiği acının büyük bölümü gereksizdir. O gözlemlenemeyen zihin yaşamınızı yönettiği sürece kendi yarattığınız bir şeydir. Şimdi yarattığınız acı daima olanı kabullenmemekten, olana bilinçsiz bir biçimde direnmekten kaynaklanır. Düşünce düzeyinde direnme bir yargı biçimidir. Duygusal düzeyde o bir olumsuzluk biçimidir. Acının yoğunluğu şimdiki ana karşı direnmenin derecesine bağlıdır ve bu da zihninizde ne kadar güçlü bir biçimde özdeşleştiğinize bağlıdır. Zihin daima şimdiyi yadsımaya ve ondan kaçmaya çalışır. Bir başka deyişle siz zihninizle ne kadar çok özdeşleşirseniz o kadar çok acı çekersiniz. Ya da onu şöyle koyabiliriz, siz şimdiyi ne kadar çok onurlandırır ve kabul ederseniz acıdan, ıstıraptan ve egosal zihinden o kadar çok kurtulursunuz. Zihin neden şimdiyi yadsıma ya da ona direnme alışkanlığındadır? Çünkü o geçmiş ve gelecek olan zaman olmadan işlev yapamaz ve kontrolü elinde tutamaz. Böylece o zamansız sonsuz şimdiyi bir tehdit olarak algılar. Zaman ve zihin aslında birbirinden ayrılmaz. Bir an dünyanın insan yaşamından yoksun olduğunu, onun üzerinde sadece bitkilerin ve hayvanların bulunduğunu hayal edin. Sizce o hala bir geçmişe ve bir geleceğe sahip olur muydu? Bu durumda zamandan yine de anlamlı bir biçimde söz edebilir miydik? Eğer orada saat kaç ya da bugün günlerden ne diye soracak biri yoksa, bu sorular gerçekten anlamsız olacaklardı. Meşe ağacı ya da kartal böyle bir soru karşısında şaşırabilirdi. Ne zamanı diye soracaklardı onlar. Elbette o şimdidir, zaman şimdidir. Başka ne olabilir ki? Evet, bizim bu dünyada işlev yapabilmek için zamanı olduğu gibi zihne de ihtiyacımız var. Ama bir an gelir, onlar bizim yaşamımızı ele geçirirler ve o noktada işlev bozukluğu, acı ve ıstırap başlar. Zihin, kontrolü elinde tutabilmek için sürekli olarak şimdiki anı geçmiş ve gelecekle örtüp gizlemeye çalışır ve böylece şimdiden ayrılmaz olan varlığın canlılığı ve sonsuz yaratıcı potansiyeli zaman tarafından örtülürken, gerçek doğanızda zihin tarafından örtülür. Ağır zaman yükü gittikçe artarak insan zihninde birikir. Tüm bireyler bu yük altında ıstırap çekerler. Ama onlar bu değerli anı görmezden geldikleri ya da yadsıdıkları veya onu sadece zihinde bulunan, aslında var olmayan gelecek bir ana ulaştıracak bir vasıtaya indirgedikleri her seferinde bu yükü arttırırlar. Zamanın ortak ve bireysel insan zihninde birikimi ayrıca geçmişten büyük miktarda bir acı kalıntısı da barındırır. Eğer artık kendiniz ve başkaları için acı yaratmak istemiyorsanız, eğer hala içinizde yaşamayı sürdüren geçmiş acının kalıntısını artırmak istemiyorsanız, artık zaman yaratmayın ya da en azından yaşamınızın günlük veçeleriyle başa çıkmak için gerekli olandan daha fazla zaman yaratmayın. Zaman yaratmayı nasıl durdurabilirsiniz? Şimdiki anın sahip olduğunuz tek şey olduğunu derin bir biçimde idrak edin. Şimdiyi yaşamınızın asıl odağı yapın. Daha önce zamanda yaşayıp şimdiye kısa ziyaretlerde bulunurken artık şimdi de yaşayın ve yaşam durumunuzun günlük veçeleriyle başa çıkmanız gerektiğinde geçmişe ve geleceğe kısa ziyaretlerde bulunun. Daima şimdiki ana evet deyin. Zaten var olan bir şeye karşı içsel olarak direnmekten daha abes ve anlamsız bir şey olabilir mi? Şimdi olan, daima şimdi olan yaşamın kendisine karşı çıkmaktan daha anlamsız bir şey olabilir mi? Olana teslim olun, yaşama evet deyin ve yaşamın nasıl birden size karşı çalışmak yerine sizin için çalışmaya başladığını görün. Şimdiki an bazen kabul edilemezdir, tatsız ya da berbattır. O olduğu gibidir. Zihnin onu nasıl etiketlediğini ve bu etiketleme sürecinin sürekli olarak yargılayarak yaşamının nasıl acı ve mutsuzluk yarattığını gözlemleyin. Zihnin çalışma biçimini izleyerek onun direnç kalıplarının dışına çıkarsınız ve o zaman şimdiki anın olmasına izin verebilirsiniz. Bu size dış koşullara bağlı olmayan bir iç özgürlük, bir gerçek iç huzuru halini tattıracaktır. O zaman ne olduğunu görün ve eğer gerekliyse ya da mümkünse eyleme geçin. Önce kabul edin, sonra eyleme geçin. Şimdiki an her ne içeriyorsa onu sanki kendiniz seçmişsiniz gibi kabul edin. Daima onunla birlikte çalışın, ona karşı değil. Onu dostunuz ve müttefikiniz kılın, düşmanınız değil. Bu tüm yaşamınızı mucizevi bir biçimde dönüşüme uğratacaktır. Geçmiş acı,
Acı bedenini ortadan kaldırmak. Siz şimdinin gücüne erişemediğiniz sürece deneyimlediğiniz her duygusal acı geride içinizde yaşamayı sürdüren bir acı kalıntısı bırakır. O zaten orada bulunan geçmişin acısıyla birleşir ve zihninize ve bedeninize yerleşir. Buna elbette çocukluğunuzda çektiğiniz, içinize doğduğunuz dünyanın bilinçsizliğinin neden olduğu acı da dahildir. Bu birikmiş acı, bedeninizi ve zihninizi işgal eden olumsuz bir enerji alanıdır. Eğer onu kendi başına bir varlık, görünmez bir varlık olarak görürseniz, gerçeğe çok yaklaşmış olursunuz. O duygusal acı bedenidir. O iki tarzda var olur, uykuda ve aktif. Bir acı bedeni zamanın %90'ında uykuda olabilir, ancak o derin bir biçimde mutsuz bir insanda %100'e kadar aktif olabilir. Bazı insanlar neredeyse tamamen acı bedeniyle yaşarken, diğerleri onu sadece yakın ilişkilerde ya da geçmişteki kayıp ve terk edilmeye, fiziksel ve duygusal yaralara bağlı durumlarda deneyimleyebilirler. Özellikle eğer o geçmişinizden kaynaklanan bir acı kalıbıyla rezonanstaysa, onu her şey aktive edebilir. O uyku aşamasından uyanmaya hazır olduğunda bir düşünce ya da size yakın biri tarafından söylenen masum bir söz bile onu aktive edebilir. Bazı acı bedenleri, örneğin sızlanıp duran bir çocuk gibi sevimsiz ama nispeten zararsızdır. Diğerleri ise acımasız ve yıkıcı canavarlardır. Bazıları fiziksel olarak, birçoğu da duygusal olarak şiddetlidir. Bazıları çevrenizde bulunan ya da size yakın olan insanlara saldırırken, diğerleri size, yani ev sahiplerine saldırabilirler. O zaman yaşamınızla ilgili düşünceleriniz ve hisleriniz derin bir biçimde olumsuz ve kendini yıkıcı hale gelir. Hastalıklar ve kazalar çoğunlukla bu şekilde yaratılırlar. Bazı acı bedenleri ev sahiplerini intihara bile sürüklerler. Siz bir insanı tanıdığınızı düşünürken ve birden bu yabancı, iğrenç yaratıkla ilk kez yüz yüze geldiğinizde büyük bir şok yaşarsınız. Ancak bunu kendinizde gözlemlemeniz bir başkasında gözlemlemenizden daha önemlidir. Kendinizde her ne şekilde olursa olsun herhangi bir mutsuzluk belirtisini gözlemleyin. O uyanan acı bedeni olabilir. Bu sinirlenme, sabırsızlık, sıkıntılı bir ruh hali, incitme arzusu, öfke, hiddet, depresyon, ilişkinizde bir dram yaratma ihtiyacı vesaire olabilir. O uyku halinden uyandığı anda onu yakalayın. Acı bedeni var olan diğer her varlık gibi varlığını sürdürmek ister ve o ancak sizin onunla bilinçsizce özdeşleşmenizi sağlayabilirse varlığını sürdürebilir. O sonra ayaklanıp sizi ele geçirebilir, siz olur ve sizin vasıtanızla yaşar. Onun sizin vasıtanızla beslenmeye ihtiyacı vardır. O kendi türündeki enerjiyle rezonansa giren her türlü deneyimle beslenecektir. Bu daha fazla acı yaratan herhangi bir şey, öfke, yıkıcılık, nefret, üzüntü, duygusal dram, şiddet, hatta hastalık olabilir. Böylece acı bedeni sizi ele geçirdiğinde yaşamınızda kendi enerji frekansını geri yansıtan, beslenebileceği bir durum yaratacaktır. Acı sadece acıyla beslenebilir. Acı sevinçle beslenemez. O sevinci gerçekten sindirilemez bulur. Bir kez acı bedeni sizi ele geçirdiğinde siz daha fazla acı istersiniz. Siz bir kurban ya da kurban eden haline gelirsiniz. Siz acı vermek ya da acı çekmek istersiniz veya her ikisini birden istersiniz. İkisi arasında aslında çok fark yoktur. Elbette siz bunun farkında değilsinizdir ve acı istemediğinizi hararetle iddia edeceksinizdir. Ama yakından baktığınızda düşünce ve davranış biçiminizin acıyı kendiniz ve başkaları için sürdürecek şekilde tasarlandığını göreceksiniz. Eğer siz bunun gerçekten bilincinde olsaydınız bu kalıp yok olup giderdi. Çünkü daha fazla acı istemek deliliktir ve hiç kimse bilinçli olarak deli değildir. Egonun karanlık bir gölgesi olan acı bedeni aslında bilincinizin ışığından korkar. O keşfedilmekten korkar. Onun varlığını sürdürmesi sizin onunla bilinçsizce özdeşleşmenize ve içinizde yaşayan acıyla yüzleşme konusundaki bilinçsiz korkunuza bağlıdır. Ama eğer onunla yüzleşmezseniz, eğer bilincinizin ışığını acıya yöneltmezseniz, onu tekrar tekrar yaşamaya zorlanacaksınızdır. Acı bedeni size bakmaya dayanamayacağınız tehlikeli bir canavar gibi görünebilir ama sizi temin ederim ki o sizin mevcudiyetinizin gücüne galip gelemeyecek asılsız bir hayalettir. Bazı spiritüel öğretiler tüm acının aslında bir illüzyon olduğunu söylerler ve bu gerçektir. Burada mesele şudur: bu sizin için gerçek midir?
Salt inanç onu gerçek kılmaz. Siz yaşamınızın geriye kalan kısmında acı çekip bir yandan da onun bir illüzyon olduğunu söyleyip durmak istiyor musunuz? Bu sizi acıdan kurtarır mı? Burada bizi ilgilendiren şey sizin bu gerçeği nasıl gerçekleştirebileceğiniz, onu kendi deneyiminizde nasıl gerçek kılabileceğinizdir. Böylece acı bedeni sizin onu direkt olarak gözlemlemenizi ve onun ne olduğunu görmenizi istemez. Siz onu gözlemlediğiniz, içinizdeki enerji alanını hissettiğiniz ve ona dikkatinizi yönelttiğiniz anda bu özdeşleşme kırılır. Daha yüksek bir bilinç boyutu gelir. Ben ona anda mevcudiyet derim. Siz şimdi acı bedeninin tanığı ya da izleyicisisinizdir. Bu onun artık size sizmiş gibi görünerek kullanamayacağı ve kendisini sizin vasıtanızda tekrar dolduramayacağı anlamına gelir. Siz kendi en içteki gücünüzü bulmuşsunuzdur. Siz şimdinin gücüne erişmişsinizdir. Biz onunla özdeşleşmemizi kıracak kadar bilinçli hale geldiğimizde acı bedenine ne olur? Bilinçsizlik onu yaratır. Bilinç onu kendisine, yani bilince dönüştürür. Aziz Petrus bu evrensel prensibi çok güzel bir biçimde ifade etmiştir. Her şey ışığa maruz kaldığında ortaya çıkar ve ışığa maruz kalan her şey ışık haline gelir. Siz nasıl karanlıkla savaşamazsanız, acı bedeniyle de savaşamazsınız. Bunu yapmaya çalışmak içsel çatışma ve daha fazla acı yaratır. Onu izlemek, gözlemlemek yeterlidir. Onu izlemek, onu o anda olanın bir parçası olarak kabul etmek anlamına gelir. Acı bedeni, zihinle doğal olmayan bir özdeşleşme süreci sonucunda sizin genel enerji alanınızdan ayrılıp geçici olarak özerk hale gelen, kapana kısılmış yaşam enerjisinden oluşur. O kendi kuyruğunu kemirmeye çalışan bir hayvan gibi kendi üzerine kapanmış ve yaşam karşıtı haline gelmiştir. Sizce uygarlığımız neden bu kadar yaşam yıkıcı hale gelmiştir? Ama yaşam yıkıcı güçler bile hala yaşam enerjisidir. Siz özdeşleşmeyi kırmaya başlayıp izleyici haline geldiğinizde acı bedeni bir süre daha işlemeye devam edip sizi onunla tekrar özdeşleşmeniz için kandırmaya çalışacaktır. Sizin artık onunla özdeşleşerek ona enerji vermemenize rağmen o artık itilmese de bir süre dönmeyi sürdürecek olan bir çıkrık gibi belli bir devingenliğe sahiptir. Bu aşamada o bedenin değişik yerlerinde ağrılar ve acılar da yaratabilir ama bunlar kalıcı değildir. Orada mevcut olun, bilinçli kalın. İçsel alanınızın daima tetik ve uyanık koruyucusu olun. Sizin acı bedenini direkt olarak izleyebilecek ve onun enerjisini hissedebilecek kadar orada mevcut olmanız gerekir. O zaman o sizin düşünüşünüzü kontrol edemez. Düşünüşünüz acı bedenin enerji alanına uyumlandığı anda siz onunla özdeşleşir ve onu yine düşüncelerinizle besliyor olursunuz. Örneğin eğer öfke acı bedeninin hakim enerji titreşimi ise ve siz öfkeli düşünceler düşünüyor, birinin size yapmış olduğu şey ya da sizin ona ne yapacağınız üzerinde duruyorsanız, o zaman siz bilinçsiz hale gelmişsinizdir ve acı bedeni siz haline gelmiştir. Öfkenin olduğu her yerde daima altta yatan bir acı vardır. Ya da karanlık bir ruh hali üzerinize çöküp de siz olumsuz bir zihin kalıbına girmeye ve yaşamınızın ne kadar berbat olduğunu düşünmeye başladığınızda, düşünüşünüzün acı bedenine uyumlanmış ve siz bilinçsiz ve acı bedeninin saldırısına açık hale gelmiş olursunuz. Burada ben bilinçsiz sözcüğünü bir zihinsel ya da duygusal kalıpla özdeşleşme anlamında kullanıyorum. O izleyicinin tümüyle yokluğu anlamına gelir. Sürdürülen bilinçli dikkat, acı bedeniyle düşünce süreçleriniz arasındaki bağı koparır ve değişim dönüşüm sürecini başlatır. Bu acının bilincinizin ateşinin yakıtı haline gelmesi gibidir. O zaman o daha parlak bir biçimde yanar. Bu kadim simya sanatının ezoterik anlamıdır. Bu adi metalin altına, ıstırabın bilince dönüştürülmesidir. Böylece içsel bölünme şifa bulur ve siz tekrar bütün hale gelirsiniz. O zaman sizin sorumluluğunuz daha fazla acı yaratmamaktadır. Bu süreci özetleyeyim. Dikkatinizi içinizdeki hisse odaklayın. Onun acı bedeni olduğunu bilin. Onun orada olduğunu kabul edin. Onun hakkında düşünmeyin. Hissetmenin düşünmeye dönüşmesine izin vermeyin. Yargılamayın ya da analiz etmeyin. Ondan kendinize bir kimlik yaratmayın. Orada mevcut kalın ve içinizde olup bitenin gözlemcisi olmayı sürdürün. Sadece duygusal acının değil ama aynı zamanda gözlemleyenin, sessiz izleyicinin de farkında olun. Bu şimdinin gücü, kendi bilinçli mevcudiyetinizin gücüdür. Sonra neler olduğunu görün.
Birçok kadının acı bedeni özellikle adet öncesi dönemde uyanır. Daha sonra bunun nedeni hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağım. Şimdilik sadece şunu söyleyeceğim. Eğer o dönemde onun tarafından ele geçirilmek yerine uyanık ve mevcut kalıp içinizde ne hissettiğinizi izleyebilirseniz, bu en güçlü spiritüel uygulama için bir fırsat sağlar ve tüm geçmiş acının hızlı bir biçimde dönüşüme uğratılması mümkün olur. Acı bedeniyle ego özdeşleşmesi. Az önce tarif ettiğim süreç çok derin bir biçimde güçlü ancak basit bir süreçtir. O bir çocuğa bile öğretilebilir ve inşallah bir gün çocukların okulda öğrendikleri ilk şeylerden biri olacaktır. Bir kez siz içinizde olup bitenin izleyicisi olarak orada mevcut olma temel prensibini anladığınızda ve onu deneyimleyerek anladığınızda en etkili değişim dönüşüm vasıtası hizmetinizde olur. Bu acıyla özdeşleşmeyi kırma sürecinde yoğun bir içsel dirençle karşılaşabileceğimizi yadsımak değildir. Özellikle eğer yaşamınızın büyük bölümünü duygusal acı bedeninizle özdeşleştirerek geçirmişseniz ve benlik duygunuzun bütünü ya da büyük bir bölümü ona yatırım yapmışsa, böyle bir dirençle karşılaşabilirsiniz. Bu özdeşleşme ve yatırım sizin acı bedeninizden mutsuz bir benlik yaratmış ve bu zihin ürünü kurgunun gerçek siz olduğuna inanmış olduğunuz anlamına gelir. Bu durumda kimliğinizi yitirme konusundaki bilinçsiz korku, bu özdeşleşmenin kırılmasına karşı güçlü bir direnç yaratacaktır. Bir başka deyişle, siz bilinmeyene bir sıçrama yapıp aşina olduğunuz mutsuz benliği yitirmeyi göze almaktansa, acı içinde olmayı, acı bedeni olmayı tercih edebilirsiniz. Eğer bu size uyuyorsa kendi içinizdeki direnci gözlemleyin, acınıza bağlılığınızı gözlemleyin, çok uyanık olun. Mutsuz olmaktan aldığınız garip zevki gözlemleyin. Onun hakkında konuşma ya da onu düşünme dürtüsünü, içinizden gelen bu zorlayıcı hissi gözlemleyin. Eğer bu direnci bilinçli hale getirirseniz o ortadan kalkacaktır. O zaman dikkatinizi acı bedenine yöneltebilir, orada tanık olarak mevcut olabilir ve böylece onun değişim dönüşümünü başlatabilirsiniz. Bunu sadece siz yapabilirsiniz. Hiç kimse onu sizin için yapamaz. Ama eğer gerçekten bilinçli birini bulabilecek kadar şanslıysanız, eğer o insanla birlikte olabilir ve ona mevcudiyet hali içinde katılabilirseniz, bu yararlı olabilir ve süreci hızlandırabilir. Bu yolla sizin kendi ışığınız hızla güçlenecektir. Bir odun hararetle yanan bir başka odunun yanına konduğunda ve bir süre sonra onlar tekrar birbirlerinden ayrıldıklarında, birinci odun çok daha büyük bir hararetle yanıyor olacaktır. Ne de olsa bu aynı ateştir. Böyle bir ateş olmak bir spiritüel öğretmenin işlevlerinden biridir. Bazı terapistler de eğer zihin düzeyini aşmışlarsa ve sizinle çalışırken yoğun bir bilinçli mevcudiyet halini yaratıp sürdürebiliyorlarsa bu işlevi yerine getirebilirler. Korkunun kökeni. Siz korkunun altta yatan temel duygusal acımızın bir parçası olduğunu söylediniz. Peki korku nasıl ortaya çıkar ve insanların yaşamlarında neden o kadar çok korku vardır? Ve belli ölçüde korku kendimizi korumamızı sağlaması açısından sağlıklı bir şey değil midir? Eğer ben ateşten korkmuyorsam elimi ona sokup yakabilirim. Sizin elinizi ateşe sokmamanızın nedeni korku değil, elinizin yanacağını bilmenizdir. Sizin gereksiz bir tehlikeden sakınmak için korkuya ihtiyacınız yoktur. Bunun için asgari düzeyde bir zeka ve sağduyu yeterlidir. Böyle pratik meseleler için geçmişte öğrenilmiş dersleri uygulamak yararlıdır. Şimdi eğer birisi sizi ateşle ya da fiziksel şiddetle tehdit etmişse, siz korku gibi bir şey hissedebilirsiniz. Bu tehlikeden içgüdüsel bir geri çekilmedir ama o burada sözünü ettiğimiz psikolojik korku hali değildir. Psikolojik korku hali herhangi bir somut ve gerçek ani tehlikeyle ilişkili değildir. O huzursuzluk, endişe, sinirlilik, gerilim, korku, fobi vesaire gibi birçok şekilde gelir. Bu tür psikolojik korku daima şu anda olan bir şeyden değil, olabilecek bir şeyden, bu düşünceden kaynaklanır. Zihniniz gelecekteyken siz şimdi de ve buradasınızdır. Bu bir endişe aralığı yaratır ve eğer siz zihninizle özdeşleşmiş ve şimdinin gücü ve sadeliği ile temasını yitirmişseniz, bu endişe aralığı sizin değişmez refakatçiniz olur. Siz daima şimdiki anla başa çıkabilirsiniz ama sadece bir zihin projeksiyonu olan şeyle başa çıkamazsınız. Siz gelecekle başa çıkamazsınız. Dahası siz zihninizle özdeşleştiğiniz sürece ego daha önce anlattığım gibi yaşamınızı yönetir.
İncelikli savunma mekanizmalarına rağmen hayalet doğasından ötürü ego çok savunmasız ve güvensizdir ve kendisini sürekli olarak tehdit altında görür. Ego dıştan çok güvenli görünse bile bu böyledir. Şimdi bir duygunun bedeninizin zihninize gösterdiği tepki olduğunu hatırlayın. Beden sürekli olarak egodan, sahte zihin ürünü benlikten ne mesaj almaktadır? Tehlike, ben tehdit altındayım. Ve bu sürekli mesaj tarafından üretilen duygu nedir? Elbette korku. Korkunun görünüşte birçok nedeni vardır. Kaybetme korkusu, başarısızlık korkusu, incinme korkusu vesaire. Ama nihai olarak tüm korku egonun ölüm yani yok olma korkusudur. Egoya göre ölüm daima köşe başında beklemektedir. Bu zihinle özdeşleşme hali içinde ölüm korkusu yaşamınızın her veçesini etkiler. Örneğin bir tartışmada haklı çıkmak, özdeşleştiğiniz zihinsel pozisyonu savunmak gibi görünüşte önemsiz ve normal bir gereksinim bile ölüm korkusundan kaynaklanır. Eğer siz zihinsel bir pozisyonla özdeşleşirseniz, sonra eğer haksız çıkarsanız, zihne dayalı benlik duygunuz ciddi bir biçimde yok olma tehdidi hisseder. Böylece siz ego olarak haksız çıkmayı, yanılıyor olmayı kaldıramazsınız. Haksız çıkmak ölmektir. Bunun uğruna savaşlar yapılmış ve sayısız ilişki bozulmuştur. Bir kez siz zihninizle özdeşleşmeyi bıraktığınızda, haklı ya da haksız olmanız benlik duygunuz için hiçbir fark yaratmaz. Böylece haklı çıkmak için duyduğunuz o çok zorlayıcı ve derin bir biçimde bilinçsiz gereksinim, ki o bir şiddet biçimidir, artık var olmayacaktır. Siz bu durumda ne hissettiğinizi ya da ne düşündüğünüzü açıkça ve kararlı bir biçimde belirtebilirsiniz. Ama onunla ilgili olarak saldırgan ya da savunmacı bir tutuma girmezsiniz. Siz o zaman benlik duygunuzu zihninizden değil, içinizdeki daha derin ve gerçek bir yerden almaktasınızdır. İçinizdeki her türlü savunmacılığa dikkat edin. Siz neyi savunuyorsunuz? İllüzyoni bir kimliği, zihninizdeki bir imajı, bir hayali varlığı. Bu kalıbı bilinçlendirerek, ona tanık olarak siz onunla özdeşleşmeyi bırakırsınız. O zaman bilincinizin ışığında bilinçsiz kalıp hızla eriyip yok olacaktır. Bu ilişkileri kemirip aşındıran tüm tartışmaların ve güç oyunlarının sonudur. Başkaları üzerinde güce sahip olmaya çalışmak, kuvvet kılığına bürünmüş zayıflıktır. Gerçek güç içimizdedir ve ona şimdi ulaşabiliriz. Böylece korku zihniyle özdeşleşmiş, dolayısıyla varlık halinde köklenmiş gerçek gücünden, daha derin benliğinden kopmuş bir insanın değişmez refakatçisi olacaktır. Zihni aşmış insanların sayısı henüz çok azdır. Böylece karşılaştığınız ya da tanıdığınız hemen herkesin bir korku hali içinde yaşadığını varsayabilirsiniz. Sadece onun yoğunluğu değişir. O ölçeğin bir ucunda endişe ve korku, öbür ucunda belirsiz bir huzursuzluk ve uzak bir tehdit duygusu arasında değişir. Çoğu insan o ancak daha ağır bir hale geldiğinde onun bilincine varır. Egonun bütünlük arayışı. Egosal zihnin ayrılmaz bir parçası olan duygusal acının bir başka veçesi de derinlere gömülü bir yoksunluk, bir eksiklik, bir bütün olmama duygusudur. Bazı insanlarda bu bilinçli, diğerlerinde bilinçsizdir. Eğer o bilinçli ise tedirginlik ve sürekli olarak değerli olmadığını ya da yeterince iyi olmadığını hissetmek şeklinde tezahür eder. Eğer o bilinçsizse sadece dolaylı olarak şiddetli bir arzu, istek ve ihtiyaç olarak hissedilir. Her iki durumda da çoğunlukla insanlar içlerinde hissettikleri bu boşluğu doldurmak için egonun doyumunun ve özdeşleşecek şeylerin peşine düşerler. Böylece onlar temelde kendilerini daha iyi hissetmek, daha tamam hissetmek için malın, mülkün, paranın, başarının, gücün, ünün ya da özel bir ilişkinin peşine düşer, bunlar için uğraşıp çabalarlar. Ama onlar tüm bu şeylere eriştiklerinde bile çok geçmeden boşluğun hala orada olduğunu, onun dipsiz bir kuyu olduğunu anlarlar. O zaman başları gerçekten dertte olur çünkü artık kendilerini aldatamazlar. Aldatabilirler de ve bunu yaparlar da ama bunu yapmak giderek zorlaşır. Egosal zihin yaşamınızı yönettiği sürece gerçekten rahat ve huzur içinde olamazsınız. Siz istediğiniz şeyi elde ettiğiniz, bir arzunuzu doyuma uğrattığınız o kısa zamanlar dışında doyum içinde olamazsınız. Ego bir şeyden alınan bir benlik duygusu olduğundan o dışsal şeylerle özdeşleşmeye ihtiyaç duyar. O sürekli olarak hem savunulmaya hem de beslenmeye ihtiyaç duyar.
en yaygın ego özdeşleşmeleri mal mülk, yaptığınız iş, toplumsal statü ve itibar, bilgi, eğitim, fiziksel görünüm, özel yetenekler, ilişkiler, kişisel ve ailesel geçmiş, inanç sistemleriyle ve ayrıca siyasi, milliyetçi, ırkçı, dini ve diğer ortak özdeşleşmelerle ilgilidir. Bunların hiçbiri siz değildir. Siz bunu korkutucu bulmuyor musunuz? Ya da bunu bilmek bir çare olabilir mi? Siz tüm bu şeyleri er ya da geç bırakmak zorunda kalacaksınız. Belki siz henüz bunu inanılması güç bir şey olarak görüyorsunuz ve ben kesinlikle sizden kimliğinizin bu şeylerde bulunamayacağına inanmanızı istemiyorum. Siz bunun gerçeğini kendiniz bileceksiniz. Siz bunu en geç ölümün yaklaştığını hissettiğinizde bileceksiniz. Ölüm siz olmayan her şeyin soyulup gitmesidir. Yaşamın sırrı ölmeden ölmek ve ölüm diye bir şeyin olmadığını görmektir. Şimdiye derin bir biçimde girmek. Kendinizi zihinde aramayın. Tam bilinçliliğe ya da spiritüel aydınlanmaya yaklaşabilmek için önce zihnimin işleyişi hakkında bir hayli şey öğrenmem gerektiğini düşünüyorum. Hayır, gerekmiyor. Zihnin sorunları zihin düzeyinde çözülemez. Bir kez siz temel işlev bozukluğunu anladığınızda gerçekten öğrenmeniz ya da anlamanız gereken başka bir şey yoktur. Zihnin karmaşıklarını incelemek sizi iyi bir psikolog yapabilir ama bunu yapmak tıpkı deliliğin incelenmesinin akıllılığı yaratmaya yeterli olmadığı gibi sizi zihnin ötesine götürmeyecektir. Siz bilinçsizlik halinin temel işleyiş biçimini zaten anladınız. Bu zihinle özdeşleşmektir ki o sahte benliği, egoyu yaratır ve onu varlıkta köklenen gerçek benliğinizin yerine geçirir. Siz o zaman İsa'nın dediği gibi üzüm asmasından koparılmış bir dal haline gelirsiniz. Egonun gereksinimleri bitmek bilmez. O kendini savunmasız ve tehdit altında hisseder ve bu yüzden bir korku ve istek hali içinde yaşar. Bir kez siz temel işlev bozukluğunun nasıl işlediğini bildiğinizde artık onun tüm tezahürlerini araştırmaya, onu karmaşık bir kişisel sorun haline getirmeye gerek yoktur. Ego elbette bunu sever. O daima kendi illüzyonu benlik duygusunu desteklemek ve güçlendirmek için bağlanacağı bir şey arar ve böylece sizin sorunlarınıza seve seve bağlanacaktır. İşte bu yüzden birçok insanın benlik duygusunun büyük bir bölümü onların sorunlarına yakından bağlıdır. Bir kez bu olduğunda onların istedikleri son şey bu sorunlardan kurtulmaktır. Çünkü bu benliğin kaybı anlamına gelecektir. Acı ve ıstıraba bir hayli bilinçsiz ego yatırımı olabilir. Böylece bir kez bilinçsizliğin kökenini zihinle, ki bu duyguları da içerir, özdeşleşme olarak görüp kabul ettiğinizde onun dışına çıkarsınız. Siz orada mevcut hale gelirsiniz. Orada mevcut olduğunuzda zihinle karışmadan onun olduğu gibi olmasına izin verebilirsiniz. Zihin kendi başına işlev bozukluğuna sahip değildir. O olağanüstü bir alettir. İşlev bozukluğu siz kendinizi zihinde aradığınızda ve onu gerçek benliğinizle karıştırdığınızda başlar. O zaman o egosal zihin haline gelir ve tüm yaşamınızı ele geçirir. Zaman illüzyonunu sona erdirin. Zihinle özdeşleşmekten kurtulmak neredeyse olanaksız gibi görünüyor. Biz hepimiz kendimizi ona kaptırmış durumdayız. Siz bir balığa uçmasını nasıl öğretebilirsiniz ki? İşte bunun anahtarı zaman illüzyonunu sona erdirin. Zaman ve zihin birbirinden ayrılmaz. Zihinden zamanı ayırın. Zihin durur ve siz onu kullanmayı seçmedikçe öyle kalır. Zihninizle özdeşleşmeniz zamanın kapanına kısılmanız anlamına gelir. Bu neredeyse yalnızca bellek ve beklentiyle yaşamaya zorlanmaktır. Bu zihninizin geçmiş ve gelecekle bitmek bilmez bir biçimde meşgul olmasına ve şimdiki anı onurlandırma, kabullenme ve onun olmasına izin verme konusunda isteksizliğe neden olur. Bu zorlanma, bu dürtü, geçmiş size bir kimlik verdiği, gelecekte bir kurtuluş, bir doyum vaat ettiği için ortaya çıkar. Bunların her ikisi de illüzyondur. Ama bir zaman duygusu olmadan biz bu dünyada nasıl işlev yapabiliriz? O zaman artık ulaşmak için çaba gösterilecek hiçbir hedef olmayacaktır. Ben o zaman kim olduğumu bile bilmeyeceğim. Çünkü benim bugünkü kimliğimi oluşturan şey geçmişimdir. Bence zaman çok değerli bir şey ve bizim onu boşa harcamak yerine akıllıca kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Zaman hiç de değerli bir şey değildir. Çünkü o bir illüzyondur. Sizin değerli olarak algıladığınız şey zaman değil, zamanın dışındaki tek noktadır. Şimdi. O gerçekten değerlidir.
Siz zaman, geçmiş ve gelecek üzerinde ne kadar çok odaklanırsanız, şimdiyi, var olan en değerli şeyi de o kadar çok kaçırırsınız. Şimdi neden en değerli şeydir? Birincisi, çünkü o tek şeydir. O var olan her şeydir. Ebedi şimdiki an, içinde tüm yaşamınızın geliştiği yerdir. O değişmez tek etkendir. Yaşam şimdidir. Yaşamınızın şimdi olmadığı bir zaman asla olmamıştır ve olmayacaktır. İkincisi, şimdi sizi zihnin sınırlarının ötesine götürebilecek tek noktadır. O sizin sonsuz ve formsuz varlık alemine tek giriş noktanızdır. Hiçbir şey şimdinin dışında var olamaz. Geçmiş ve gelecek şimdiki kadar bazen ondan daha gerçek değil midir? Ne de olsa geçmiş bizim şimdi kim olduğumuzu ve nasıl algıladığımızı ve davrandığımızı belirler ve gelecek hedeflerimiz şimdi hangi eylemlerde bulunacağımızı belirler. Siz benim söylediğim şeyin özünü henüz kavramadınız çünkü onu zihinsel olarak anlamaya çalışıyorsunuz. Zihin bunu anlayamaz, sadece siz anlayabilirsiniz. Lütfen sadece dinleyin. Siz hiç şimdinin dışında bir şey deneyimlediniz mi? Yaptınız mı? Düşündünüz mü? Ya da hissettiniz mi? Ve bunu yapabileceğinizi sanıyor musunuz? Herhangi bir şeyin şimdinin dışında vuku bulması ya da olması mümkün mü? Yanıt aşikardır, öyle değil mi? Hiçbir şey geçmişte vuku bulmamıştır. O şimdi de vuku bulmuştur. Hiçbir şey gelecekte vuku bulmayacaktır. O şimdi de vuku bulacaktır. Sizin geçmiş olarak düşündüğünüz şey eski bir şimdinin zihinde depolanmış anısıdır. Siz geçmişi hatırladığınızda bir anıyı yeniden canlandırırsınız ve bunu şimdi yaparsınız. Gelecek ise hayal edilen bir şimdidir. O zihnin bir projeksiyonudur. Gelecek geldiğinde şimdi olarak gelir. Siz gelecek hakkında düşündüğünüzde bunu şimdi yaparsınız. Geçmiş ve gelecek aşikar bir biçimde kendi başına bir realiteye, bir gerçekliğe sahip değildir. Tıpkı ayın kendi başına bir ışığa sahip olmayıp sadece güneşin ışığını yansıtabilmesi gibi, geçmiş ve gelecek de sadece ebedi şimdinin ışığının, gücünün ve realitesinin solgun yansımalarıdır. Onların realitesi şimdiden ödünç alınmıştır. Benim burada söylediğim şeyin özü zihin tarafından anlaşılamaz. Siz onu kavradığınız anda zihinden varlık haline, zamandan anda mevcudiyete doğru bir bilinç değişimi olur. Birden her şey size canlı gelir. Enerji yayar, varlığa yayar. Değerinizi bilin. İyi bilinen bir konuşmacı seminerine $50 bir banknotu göstererek başladı. 200 kişiyi bulan dinleyicilere "Bu parayı kim ister?" diye sordu ve eller kalkmaya başladı. Ve konuşmacı "Bu parayı sizlerden birine vereceğim fakat öncelikle bazı şeyler yapacağım" dedi. Parayı önce buruşturdu ve dinleyicilere "Hala bu parayı isteyen var mı?" diye sordu. Eller yine havadaydı. Bu sefer konuşmacı "Peki bu paraya şunları yaparsam" dedi ve $50 yere attı. Onun üstüne bastı, ezdi, kirletti ve para şimdi kirli ve buruşuktu. Fakat eller yine havadaydı ve o parayı herkes istiyordu. Konuşmacı şöyle dedi: "Arkadaşlar, burada çok önemli bir şey öğrendiniz. Görünen şu ki burada paraya ne yaptıysam da hiç önemsemeden onu yine istiyorsunuz. Çünkü benim ona yaptığım şeyler onun değerini düşürmedi. Çünkü o hala $50. Hayatımızda çoğu kez verdiğimiz kararlar veya hayat şartları nedeniyle hırpalanır, canımız acıtılır, yerden yere vuruluruz, kendimizi kötü hissederiz. Fakat ne olduğu veya ne olacağı önemli değil. Hiçbir zaman değerimizi kaybetmeyiz. Temiz ya da kirlenmiş, hırpalanmış ya da kırılmış, bunların hiçbir önemli değildir. Önemli olan şudur: sizi sevenler sizin ne kadar değerli olduğunuzu her zaman bileceklerdir. Sevgi dersi. Küçük çocuk annesine geldi ve ona elindeki kağıdı uzattı. Annesi ellerini önlüğüne silerek kuruladıktan sonra kağıdı okumaya başladı. Çimleri biçtiğim için $5, bu hafta odamı temizlediğim için $1, alışverişe gittiğim için 50 sent, küçük kardeşime baktığım için 25 sent, çöpü döktüğüm için $1, iyi bir karne getirdiğim için $5, bahçeyi temizlediğim için $2, toplam borç $14.75. Annesi umutla kendisini süzen oğluna baktı. Eline bir kalem aldı, kağıdın arka yüzünü çevirdi ve şunları yazdı: "Seni 9 ay karnımda taşıdım, bedava. Hasta olduğunda başını bekledim, elimden geleni yaptım, bedava.
Senin için dua ettim. Bedava. Yıllar boyu değişik nedenlerle senin için gözyaşı döktüm. Bedava. Senin için geceler boyu kaygı duyup uykusuz kaldım. Bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim. Bedava. Ve oğlum, bunların hepsini topladığın zaman gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün. Bedavadır çünkü. Oğlu annesinin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim, seni seviyorum dedi. Sonra annesinin elinden kalemi aldı ve kağıda büyük harflerle şunları yazdı. Hepsi ödenmiştir. Büyüdüğümde ben de senin gibi olmak istiyorum baba. Bir gün çocuğum doğdu. O dünyaya geldiğinde yetişmem gereken uçaklar ve ödenmesi gereken faturalarla meşguldüm. Ben uzaklardayken yürümeyi öğrendi, konuşmayı da öyle. Ve biraz büyüdüğünde senin gibi olmak istiyorum baba, ben de büyüyünce senin gibi olacağım demeye başladı. İş yerine telefon açıp baba eve ne zaman geleceksin diye sorardı ikide bir. Ne zaman geleceğimi bilmiyorum oğlum ama geldiğimde birlikte güzel bir vakit geçireceğimizden emin olabilirsin diyordum. Yıllar öylece geçip gitti. Oğlum 10 yaşına geldi. Ona güzel bir top aldım. Top için teşekkürler baba, haydi oynayalım dedi. Bu hafta sonu tamamlamam gereken işler var. Bugün olmaz, haftaya tamam mı dedim. Tamam dedi fakat yüzündeki gülümseme eksilmedi. Büyüyünce baba, ben de senin gibi olmak istiyorum dedi. Yıllar öylece geçip gitti. Oğlum önce ilkokuldan, sonra liseden, sonra üniversiteden mezun oldu. Bu durumda başka birçok baba gibi benim de söylemem gereken bir şeyler vardı. Seninle gurur duyuyorum oğlum, gel şöyle biraz oturalım, sana diyeceklerim var dedim. Başını salladı ve gülümseyerek, arkadaşlara sözüm var baba, sen arabanın anahtarlarını verebilir misin bana, sonra görüşürüz oldu mu dedi. Yıllar öylece geçip gitti. Emekli oldum. Artık bol bol vaktim vardı. Oğlum ise başka bir şehirde iyi bir iş bulmuştu. Orada yaşıyordu. Bir gün ona telefon ettim. Eğer sence de uygunsa hafta sonu buraya gel de hasret giderelim dedim. Sevinirim baba, bir bakayım müsait bir vakit bulabilirsem gelirim ama şu sıralar işlerim çok yoğun fakat seninle görüşmeyi ben de istiyorum baba dedi. Peki ne zaman gelirsin oğlum dedim. Ne zaman olur bilmiyorum baba. Şimdi bir iş görüşmem var, ona yetişmem gerek. Sonra ararım seni. Geldiğimde birlikte güzel vakit geçireceğimizden emin olabilirsin dedi. Ve telefonu kapattığımda oğlumun çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini anladım. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini, örnek aldığı babasına benzediğini, büyüyünce tıpkı babası gibi olduğunu. Küçük istavrit, son ana kadar umut. Küçük istavrit yiyecek bir şey sanıp hızla atıldı çapariye. Önce müthiş bir acı duydu dudağında. Gümbür gümbür oldu yüreği. Sonra hızla çekildi yukarıya. Aslında hep merak etmişti denizlerin üstünü. Neye benzerdi acep gökyüzü? Bir yanda büyük bir merak, bir yanda ölüm korkusu. Dudağa yarıklar denir, şanslıdır onlar. Hani görüp de gökyüzünü ve insanı oltadan son anda kurtulanlar. Ne çare, balıkçının parmakları acımasızca kavradı onu. Küçük istavrit anladı yolun sonunu. Koca denizlere sığmazdı yüreği. Oysa şimdi yüzerken küçücük yeşil leğende cansız uzanıvermiş dostlarına değiyordu minik yüzgeci. İnsanlar gelip geçtiler önünden. Bir kedi yalanarak baktı gözünün içine. Yavaşça karardı dünya. Başı da dönüyordu. Son bir kez düşündü derin maviyi, beyaz mercanı, bir de yeşil yosunu. İşte tam o anda eğilip aldım onu. Yürüdüm deniz kenarına, bir öpücük kondurdum başına. 2 damla gözyaşından ibaret sade bir törenle saldım denizin sularına. Bir an öylece baka kaldı. Sonra sevinçle dibe daldı gitti. Tüm kederimi söküp atarak teşekkürü de ihmal etmemişti. Birkaç değerli pulunu elime, avuçlarıma bırakarak. Balıkçı ve kedi şaşkın şaşkın baktılar yüzüme. Sorar gibiydiler, neden yaptın bunu, niye? Bir gün dedim. Bir gün bulursam kendimi yeşil leğendeki küçük istavrit kadar çaresiz, son ana kadar hep bir umudum olsun diye. Deniz yıldızı. Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan genç bir adam olduğunu fark eder.
Genç adama yaklaşır. Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun? Genç adam cevap verir. Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler dedi. Yazar sorar. Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Genç adam eğilir. Yerden bir deniz yıldızı daha alır. Okyanusa fırlatır. Onun için çok şey fark etti ama der. Tuzlu kahve. Genç kıza bir toplantıda rastlamıştı. Güzelliği karşısında büyülenmişti. Toplantının sonunda kızı kahve içmeye davet etti. Kız toplantı boyu dikkatini çekmeyen delikanlının davetine şaşırdı ama tam bir kibarlık gösterisi yaparak kabul etti. Hemen köşedeki şirin bir çay bahçesine oturdular. Delikanlı öyle heyecanlıydı ki kalbinin çarpmasından konuşamıyordu. Onun bu hali kızın da huzurunu kaçırdı. Ben artık gideyim demeye hazırlanırken delikanlı birden garsonu çağırdı. Bana biraz tuz getirir misiniz kahveme koymak için dedi. Yan masalardan bile şaşkın yüzler delikanlıya baktı. Kahveye tuz. Delikanlı kıpkırmızı oldu utançtan ama tuzu kahvesine döktü ve içmeye başladı. Kız merakla garip bir damak tadınız var dedi. Delikanlı anlattı. Çocukken deniz kenarında yaşardık. Hep deniz kenarında ve denizde oynardım. Denizin tuzlu suyunun tadı ağzımdan hiç eksilmedi. Bu tatla büyüdüm ben. Bu tadı çok sevdim. Kahveme tuz koymam bundan. Ne zaman o tuzlu tadı dilimde hissetsem çocukluğumu, deniz kenarındaki evimizi ve mutlu ailemi hatırlıyorum. Annemle babam hala o deniz kenarında oturuyorlar. Onları ve evimi öyle özlüyorum ki. Bunları söylerken gözleri nemlenmişti delikanlının. Kız dinlediklerinden çok duygulanmıştı. İçini bu kadar samimi döken, evini, ailesini bu kadar özleyen bir insan, evi, aileyi seven biri olmalıydı. Evini düşünen, evini arayan, evini sakınan biri, ev duyuşu olan biri. Kız da konuşmaya başladı. Onun da evi uzaklardaydı çocukluğu gibi. O da ailesini anlattı. Çok şirin bir sohbet olmuştu. Tatlı ve sıcak. Ve de bu sohbet öykümüzün harikulade güzel başlangıcı olmuştu tabii. Buluşmaya devam ettiler ve her güzel öyküde olduğu gibi prenses ve prens evlendiler ve de ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu yaşadılar. Prenses ne zaman kahve yapsa prensine içine bir kaşık da tuz koydu hayat boyu. Onun böyle sevdiğini biliyordu çünkü. 40 yıl sonra adam dünyaya veda etti. Ölümümden sonra aç diye bir mektup bırakmıştı sevgili karısına. Şöyle diyordu satırlarında. Sevgilim bir tanem, lütfen beni affet. Bütün hayatımızı bir yalan üzerine kurduğum için beni affet. Sana hayatımda bir tek kere yalan söyledim. Tuzlu kahvede. İlk buluştuğumuz günü hatırlıyor musun? Öyle heyecanlı ve gergindim ki şeker diyecekken tuz çıktı ağzımdan. Sen ve herkes bana bakarken değiştirmeye o kadar utandım ki yalanla devam ettim. Bu yalanın bizim ilişkimizin temeli olacağı hiç aklıma gelmemişti. Sana gerçeği anlatmayı defalarca düşündüm ama her defasında korkumdan vazgeçtim. Şimdi ölüyorum ve artık korkmam için hiçbir sebep yok. İşte gerçek. Ben tuzlu kahve sevmem. O garip ve rezil bir tat. Ama seni tanıdığım andan itibaren bu rezil kahveyi içtim. Hem de zerre pişmanlık duymadan. Seninle olmak hayatımın en büyük mutluluğuydu ve ben bu mutluluğu tuzlu kahveye borçluydum. Dünyaya bir daha gelsem her şeyi yeniden yaşamak, seni yeniden tanımak ve bütün hayatımı yeniden seninle geçirmek isterim. İkinci bir hayat boyu daha tuzlu kahve içmek zorunda kalsam da. Yaşlı kadının gözyaşları mektubu sırılsıklam ıslattı. Lafı açıldığında bir gün biri kadına "Tuzlu kahve nasıl bir şey?" diye soracak oldu. Gözleri nemlendi kadının. "Çok tatlı, çok tatlı." dedi. Hediye, sevgi ve öpücük. Adam 3 yaşındaki kızını pahalı bir hediyelik kaplama kağıdını ziyan ettiği için azarlamıştı. Küçük kız koskoca bir paket altın yaldızlı kağıdı bir kutuyu eğri büğrü sarmak için kullanmıştı. Yılbaşı sabahı küçük kızı paketi getirip "Bu senin babacığım" dediğinde üzüldü. Acaba gereğinden fazla mı tepki göstermişti kızına? Bir gece önce yaptığından utandı. Ne var ki paketi açınca yeniden öfkelendi. Kutunun içi boştu. Kızına gene bağırdı. Birisine bir hediye verdiğinde kutunun içinde bir şey olması lazım. Bunu da mı bilmiyorsun küçük hanım? Küçük kız gözlerinde yaşlarla babasına baktı.
O kutu boş değil ki baba, içini öpücüklerimle doldurmuştum. Adam öyle fena oldu ki koştu kızına sarıldı. Beraberce ağladılar. Adam o altın kutuyu ömrünün sonuna kadar yatağının başucunda sakladı. Ne zaman keyfi kaçsa, ne zaman morali bozulsa, ne zaman kendini kötü hissetse kutuya koşar, içinden minik kızının sevgiyle doldurduğu hayali öpücüklerinden birini çıkarırdı. Aslında bütün anne ve babalara böyle bir altın kutuyu çocukları hiçbir karşılık beklemeden sevgi ve öpücüklerle doldurup vermişlerdir. Hiç kimsenin hayatında bundan daha değerli bir armağana sahip olması mümkün değildir. Öpücük deyip geçmek mümkün mü? Öyle olsaydı çocuklarımızın adına Buse ismi koyar mıydık? İndirim. Ayakkabıcı yeni getirdiği malları vitrine yerleştirirken sokaktaki bir çocuk onu izlemekteydi. Okullar kapanmak üzere olduğundan spor ayakkabılara rağbet fazlaydı. Gerçi mallar lüks sayılmazdı ama küçük bir dükkan için yeterliydi. Onların en güzelini ön tarafa koyunca çocuk vitrine doğru biraz daha yaklaştı. Fakat bir koltuk değneği kullanmaktaydı, hem de güçlükle. Adam ona bir kez daha göz attı. Üstündeki pantolonun sol kısmı dizinin alt kısmından sonra boştu. Bu yüzden de sağa sola uçuşuyordu. Çocuğun baktığı ayakkabılar sanki onu kendinden geçirmişti. Bir müddet öyle durdu. Daldığı hülyadan çıkıp yola koyulduğunda adam dükkandan dışarı fırlayıp "Küçük!" diye seslendi. "Ayakkabıyı almayı düşündün mü? Bu seneki modeller bir harika," dedi. Çocuk ona dönerek "Gerçekten çok güzeller ama benim bir bacağım doğuştan eksik," diye tebessüm etti. "Bence önemli değil," diye atıldı adam. "Bu dünyada her şeyle tam insan yok ki. Kiminin eli eksik, kiminin de bacağı, kiminin de aklı ya da imanı." Küçük çocuk bir şey söylemiyordu. Adam ise konuşmayı sürdürdü. "Keşke imanımız eksik olacağına ayaklarımız eksik olsaydı," dedi. Çocuğun kafası iyice karışmıştı. Bu sefer adama doğru yaklaşıp "Anlayamadım, neden öyle olsun ki?" dedi. "Çok basit," dedi adam, "çok basit. Eğer imanımız yoksa cennete giremeyiz ama ayaklar yoksa problem değil. Zaten orada tüm eksikler tamamlanacak. Hatta sakat insanlar sağlamlara oranla daha fazla mükafat görecekler." Küçük çocuk bir kez daha tebessüm etti. O güne kadar çektiği acılar hafiflemiş gibiydi. Adam vitrine işaret ederek "Baktığın ayakkabı sana yakışır, denemek ister misin?" dedi. Çocuk başını yanlara sallayıp "Üzerinde 30 lira yazıyor, almam mümkün değil ki," dedi. "İndirim sezonunu senin için biraz öne alırım. Bu durumda 20 liraya düşer. Zaten sen bir tekini alacaksın, o da 10 lira eder," dedi adam. Çocuk biraz düşünüp "Ayakkabının diğer teki işe yaramaz ki, onu kim alacak ki?" dedi. "Amma yaptın ha, onu da sağ ayağı eksik olan bir çocuğa satarım," diye güldü adam. Küçük çocuğun aklı bu sözlere yatmıştı. Adam devam ederek "Üstelik de öğrencisin değil mi?" diye sordu. "2'ye gidiyorum, 3'e geçtim sayılır," diye atıldı çocuk. "Tamam işte," dedi adam, 5 lira da öğrenci indirimi yapsak geri kalır 5 lira. O da zaten pazarlık payı olur. Bu durumda ayakkabı senindir, sattım gitti," dedi. Ayakkabıcı çocuğun şaşkın bakışları arasında dükkana girdi. İçerideki raflar onun beğendiği modelin aynısıyla doluydu. Ama adam vitrinde olanı çıkarttı. Bir tabure alıp döndükten sonra çocuğu oturtup yeni ayakkabısını giydirdi ve çıkarttığı eskiyi göstererek "Benim satış işlemim bitti, sen de bana bunu satsan memnun olurum," dedi. "Şaka mı yapıyorsunuz? Onun tabanı delinmek üzere, eski bir ayakkabı para eder mi?" diye kekeledi çocuk. "Sen çok cahil kalmışsın be arkadaş, antika eşyalardan haberin yok herhalde. Bir antika ne kadar eskiyse o kadar para tutar. Bu yüzden ayakkabın bence en az 30-40 lira eder," dedi adam. Küçük çocuk art arda yaşadığı şokları üzerinden atabilmiş değildi. Mutlaka bir rüyada olmalıydı. Hem de hayatındaki en güzel rüya. Adamın heyecandan terleyen avuçlarına sıkıştırdığı kağıt paralara göz gezdirdikten sonra 10 liralık banknotu geri vererek "Bana göre 20 lira yeterli, indirim mevsimini başlattınız ya," dedi. Adam onu kıramayıp parayı aldı ve bu arada yanağına bir öpücük kondurdu. Her nedense içi içine sığmıyordu. Eğer bütün mallarını bir günde satsa böyle bir mutluluğu bulamazdı. Çocuk yavaşça yerinden doğruldu. Sanki koltuk değneğine ihtiyaç duymuyordu. Sımsıcak bir tebessümle teşekkür edip "Babam haklıymış, sakat olduğun için üzülmene hiç gerek yok," demişti. Affın erdemi.
Bir gün trenle seyahat eden birisi tesadüfen son derece huzursuz olan genç bir adamın yanına oturmuş. Bir süre sonra genç adam uzak bir hapishaneden henüz çıkmış bir mahkum olduğunu açıklamış. Mahkumiyeti ailesine o kadar utanç vermiş ki ne ziyaretine gelmişler ne de bir mektup yollamışlar. Ama fakir oldukları için seyahat edemediklerini, cahil oldukları için mektup yazamadıklarını umuyor, her şeye rağmen kendisini affetmiş olmalarını hayal ediyormuş. Ailesinin işini kolaylaştırmak için kendilerine mektup yazıp tren kasabının eteklerindeki çiftliklerinden geçerken bir işaret koymalarını söylemiş. Ailesi kendisini affetmişse raylara yakın bir elma ağacına beyaz bir kurdele bağlayacaklarmış. Eğer kendisinin geri dönmesini istemiyorlarsa hiçbir şey yapmayacaklar. O da trende kalıp batıya gidecek, belki de bir serseri olacakmış. Tren kasabasına yaklaşırken heyecanı o kadar artmış ki pencereden dışarı bakmaya cesaret edemiyormuş. Kompartıman arkadaşı kendisiyle yer değiştirip onun yerine elma ağacına bakacağını söylemiş. Bir dakika sonra elini genç mahkumun koluna koymuş, "Şuraya bak," demiş. Göz pınarlarında biriken yaşlarla gözleri parlıyormuş. Her şey yolunda, bütün ağaç bembeyaz kurdelelerle bezenmiş. O anda bir ömrü zehirleyen bütün acılar adeta birden dağılmış ve kaybolmuş. Affetmezseniz sevemezsiniz. Sevgisiz hayat ise anlamsızdır zaten. Halil İbrahim Bereketi. Erkek kardeşlerin ikisi de babalarından kalma çiftlikte çalışırlardı. Kardeşlerden biri evliydi ve çocukları vardı, diğeri ise bekardı. Her mahsul mevsimi sonunda iki erkek kardeş ürünlerini ve kazançlarını eşit olarak bölüşürlerdi. Günün birinde bekar kardeş kendi kendine, "Ürünümüzü ve kazancımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil, ben yalnızım ve pek fazla ihtiyacım yok," dedi. Böylelikle her gece evinden çıkıp bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin evindeki tahıl deposuna götürmeye başladı. Bu arada evli olan kardeş kendi kendine, "Ürünümüz ve kazancımızı eşit olarak bölüşmemiz hiç de hakça değil. Üstelik ben evliyim, bir eşim ve çocuklarım var ve yaşlandığım zaman onlar bana bakabilirler. Oysa kardeşimin kimsesi yok," diyordu. Böylece evli olan kardeş her gece evinden çıkıp bir çuval tahılı gizlice erkek kardeşinin tahıl deposuna götürmeye başladı. İki erkek kardeş uzun süre ne olup bittiğini bir türlü anlayamadılar. Çünkü her ikisinin de deposundaki tahılın miktarı değişmiyordu. Sonra bir gece iki kardeş gizlice birbirlerinin deposuna tahıl taşırken çarpışıverdiler. O anda olan biteni anladılar. Çuvallarını yere bırakıp birbirlerini kucakladılar. İşte bu iyi niyetli davranışlarından dolayı Allah da onların kazançlarına bereket ihsan etti. Halil İbrahim Bereketi sözü bu olaydan dolayı söylenir oldu. Hayattaki en yüce mutluluk, sevildiğimize ve güvenildiğimize inanmaktır. Spiritüel boyutun anahtarı. Yaşamı tehdit eden acil durumlarda zamandan anda mevcudiyete doğru bilinç değişimi bazen doğal bir biçimde meydana gelir. Bir geçmişe ve geleceğe sahip kişilik bir an için geri çekilir ve onun yerine çok sessiz ama aynı zamanda çok uyanık ve tetik olan yoğun bir bilinçli mevcudiyet alır. O durumda nasıl bir tepkinin gösterilmesi gerekiyorsa bu o bilinç halinden ortaya çıkar. Bazı insanların dağcılık, otomobil yarışı gibi tehlikeli faaliyetlere katılmalarının nedeni, onlar bunun farkında olmasalar da bu faaliyetlerin onları şimdi de zamandan, sorunlardan, düşünmekten, kişiliğin yüklerinden özgür olan o yoğun bir biçimde canlı halde bulunmaya zorlamasıdır. Bu faaliyetler sırasında şimdiki andan bir saniye bile uzaklaşmak ölüm anlamına gelebilir. Ne yazık ki onlar bu hal içinde olabilmek için belli bir faaliyete bağlı ve muhtaç olurlar. Ama sizin bunun için dağların zirvelerine tırmanmanız gerekmez. Siz bu hal içine şimdi girebilirsiniz. Kadim zamanlardan beri tüm geleneklerin spiritüel üstadları spiritüel boyutun anahtarı olarak şimdiyi işaret etmişlerdir. Buna rağmen görünüşte o bir sır olarak kalmıştır. O kesinlikle kiliselerde ve tapınaklarda öğretilmez. Eğer siz bir kiliseye giderseniz, İncil'den yarını düşünmeyin çünkü yarın kendi başının çaresine bakacaktır ya da ellerini sabana koyup geriye bakan hiç kimse Tanrı'nın alemine giremez gibi sözlerin okunduğunu duyabilirsiniz. Ya da yarın için endişelenmeden sonsuz şimdi de rahatlık içinde yaşayan ve geçimleri Tanrı tarafından bol bol sağlanan güzel çiçekler hakkındaki parçayı dinleyebilirsiniz. Bu öğretilerin derinliği ve radikal doğası anlaşılıp kabul edilmemiştir.
Görünüşte hiç kimse bu öğretilerin yaşanması ve böylece derin bir içsel değişim dönüşüm meydana getirmesi için verilmiş olduklarını idrak etmemiştir. Zen'in tüm özü şimdinin bıçak sırtında yürümekten, hiçbir sorunun, hiçbir ıstırabın, özdesiz olmayan hiçbir şeyin içinizde barınamayacağı ölçüde tamamen bütünüyle şimdide mevcut olmaktan oluşur. Şimdide, zamanın yokluğunda tüm sorunlarınız ortadan kalkar. Istırabın zamana ihtiyacı vardır. O şimdi de varlığını sürdüremez. Büyük Zen Üstadı Rinzai, öğrencilerinin dikkatini zamandan uzaklaştırabilmek için sık sık parmağını kaldırıp yavaşça şöyle sorardı. Şu anda eksik olan nedir? Bu zihin düzeyinde bir yanıtı gerektirmeyen güçlü bir soruydu. O sizin dikkatinizi derin bir biçimde şimdiye çekmek için tasarlanmıştı. Zen geleneğinde benzer bir soru da şudur. Eğer şimdi değilse ne zaman? Şimdi, ayrıca İslam'ın mistik kolu olan Sufizm yani tasavvuf öğretisinin de merkezini oluşturur. Sufilerin "Sufi şimdiki anın çocuğudur" diye bir deyişi vardır ve Sufizmin büyük şairi ve öğretmeni Mevlana Celaleddin Rumi şöyle der: "Geçmiş ve gelecek Tanrı'yı bizim gözümüzden saklar, her ikisine de ateşe atıp yakın." 13. yüzyılın spiritüel öğretmeni Üstad Eckhart tüm bunları çok güzel bir biçimde özetlemiştir. Zaman, ışığın bize erişmesini engelleyen şeydir. Tanrı ile aramızda zamandan daha büyük bir engel yoktur. Şimdinin gücüne erişmek. Az önce siz ebedi şimdiden ve geçmiş ile geleceğin gerçek olmadığından söz ederken ben kendimi pencerenin dışındaki şu ağaca bakarken buldum. Daha önce de ona birkaç kez bakmıştım ama bu kez o farklıydı. Dışsal algılama pek değişmemişti. Sadece renkler şimdi daha parlak ve canlı görünüyorlardı. Ama şimdi ona bir boyut eklenmişti. Bunu açıklamak zor, nasıl olduğunu bilmiyorum ama görünmeyen bir şeyin farkına vardım. Bunun o ağacın özü, içsel ruhu olduğunu hissettim. Ve bir biçimde ben onun bir parçasıydım. Şimdi bu ağacı daha önce gerçekten görmemiş olduğumu anlıyorum. Gördüğüm sadece onun düz ve ölü bir imgesiymiş. Ben bu ağaca şimdi baktığımda bu farkındalığın bir kısmı hala mevcut ama onun kayıp gittiğini hissedebiliyorum. Evet, bu deneyim şimdiden geçmişe doğru geri çekiliyor. Böyle bir şey geçici bir izlenimden daha fazla bir şey olabilir mi? Siz bir an için zamandan özgürleşmiştiniz, şimdiye girmiş ve dolayısıyla da ağacı zihin perdesi olmadan algılamıştınız. Varlığın farkındalığı sizin algınızın bir parçası haline gelmişti. Zamansız, sonsuz boyutla birlikte farklı türde bir biliş, her canlının, her şeyin içinde yaşayan ruhu öldürmeyen bir biliş gelir. Bu yaşamın kutsallığını ve gizemini yok etmeyen, olan her şey için derin bir sevgi ve saygı içeren bir biliştir. Bu zihnin hakkında hiçbir şey bilmediği bir biliştir. Zihin ağacı bilemez, o sadece ağaç hakkındaki olguları ya da bilgiyi bilebilir. Benim zihnim sizi bilemez, o sadece sizinle ilgili etiketleri, yargıları, olguları ve kanıları bilebilir. Sadece varlık direkti olarak bilir. Zihnin ve zihin bilgisinin de bir yeri vardır. Bu yer günlük yaşamın uygulama alanındadır. Ancak o sizin diğer insanlarla ve doğayla ilişkilerinizde dahil olmak üzere yaşamınızın tüm veçelerini ele geçirdiğinde korkunç bir asalak haline gelebilir. Ve eğer bu asalak kontrol edilmezse sonunda gezegen üzerindeki tüm yaşamı ve en sonunda ev sahibini de öldürerek kendisini öldürebilir. Siz az önce zamansız sonsuz olanın algınızı nasıl dönüşüme uğratabileceğini bir an için gördünüz. Ama ne kadar güzel ve derin olursa olsun bir deneyim yetmez. Gereken ve bizi ilgilendiren şey bilinçte kalıcı bir değişimdir. Öyleyse şimdiki anı yadsımayı ve ona direnmeyi içeren eski kalıbı kırın. Gerekmediği zaman dikkatinizi geçmiş ve gelecekten çekmeyi uygulamanız haline getirin. Günlük yaşamda zaman boyutunun dışına mümkün olduğunca çok çıkın. Eğer şimdiye direkt olarak girmeyi zor buluyorsanız, işe zihninizin alışkanlık haline getirdiği şimdiden kaçma eğilimini gözlemleyerek başlayın. O zaman geleceğin genelde şimdiki andan daha iyi ya da daha kötü olarak hayal edildiğini gözlemleyeceksiniz. Eğer hayal edilen gelecek daha iyi ise bu size umut ya da zevkli bir beklenti verir. Eğer o daha kötüyse endişe yaratır. Her ikisi de illüzyondur. Kendinizi gözlemleme yoluyla otomatik olarak yaşamınızda daha fazla mevcut olmaya başlarsınız. Mevcut olmadığınızı fark ettiğiniz anda mevcut olursunuz. Zihninizi gözlemleyebildiğinizde artık onun kapanına kısılı değilsinizdir. Bu durumda bir başka etken, zihne ait olmayan bir etken devreye girmiştir. Tanık olan mevcudiyet.
Zihninizin, düşüncelerinizin, duygularınızın değişik durumlarda gösterdiğiniz tepkilerin izleyicisi olarak orada mevcut olun. Kendi tepkilerinizle en azından tepki vermenize neden olan durum ya da kişiyle ilgilendiğiniz kadar ilgilenin. Ayrıca dikkatinizin ne kadar sık bir biçimde geçmişte ya da gelecekte bulunduğuna dikkat edin. Gözlemlediğiniz şeyi yargılamayın ya da analiz etmeyin. Düşünceyi izleyin, duyguyu hissedin, tepkiyi gözlemleyin. Onlardan kişisel bir sorun çıkarmayın. O zaman gözlemlediğiniz bu şeylerden daha güçlü bir şeyi hissedeceksiniz. Zihninizin içeriğinin ardındaki sessiz, gözlemleyen mevcudiyeti, sessiz izleyiciyi. İmajınızın tehdit edilmesi, yaşamınızda korku yaratan bir sorunla karşılaşmanız, işlerin kötüye gitmesi ya da geçmişten duygusal bir kompleksin ortaya çıkması gibi belli durumlar, güçlü bir duygusal birikime sahip bir tepkiyi tahrik ettiğinde orada yoğun bir mevcudiyete ihtiyaç vardır. Bu olaylarda sizin eğiliminiz bilinçsiz hale gelmektir. O durumda tepki ya da duygu sizi ele geçirir. Siz o olursunuz. Siz onu oynarsınız. Siz kendinizi haklı, karşı tarafı haksız çıkarır, saldırır, savunursunuz. Ancak bu siz değilsinizdir. Bu tepkisel kalıptır. Zihnin alışılmış varoluş biçimidir. Zihinle özdeşleşme ona daha fazla enerji verir. Zihni gözlemleme ise ondan enerji çeker. Zihinle özdeşleşme daha fazla zaman yaratır. Zihni gözlemleme zamansız sonsuz boyutu açar. Zihinden çekilen enerji mevcudiyete dönüşür. Bir kez siz mevcut olmanın ne anlama geldiğini hissedebildiğinizde, zamanı pratik nedenlerden ötürü ihtiyaç olmadığında, zaman boyutunun dışına çıkmayı seçmek ve şimdiye daha derin bir biçimde girmek çok daha kolay hale gelir. Bu sizin pratik nedenlerden ötürü ona başvurmanız gerektiğinde, zamanı, geçmişi ya da geleceği kullanma yeteneğinizi azaltmaz. Bu sizin zihninizi kullanma yeteneğinizi zayıflatmaz. Aslında bu onu güçlendirir. Siz zihninizi kullandığınızda o daha keskin, daha odaklanmış olacaktır. Psikolojik zamanı bırakmak. Zamanı yaşamınızın pratik veçelerinde kullanmayı öğrenin. Ki biz buna saat zamanı diyebiliriz ama bu pratik meseleleri hallettiğinizde hemen şimdiki anın farkındalığına dönün. Bu yolla geçmişle özdeşleşmek ve geleceğe sürekli olarak zorlayıcı bir dürtüyle projeksiyon yapmak olan psikolojik zamanın bir birikimi olmayacaktır. Saat zamanı sadece bir randevu vermek ya da bir gezi planlamak değildir. O geçmişten ders almayı, böylece aynı hataları sürekli olarak tekrarlamamayı da içerir. O hedefler oluşturup onlara ulaşmak için çalışmayı da içerir. O geleceği geçmişten öğrenilen fiziksel ve matematiksel kalıplara ve yasalara dayanarak tahmin etmeyi ve bu tahminlerimize dayanarak uygun eylemlerde bulunmayı da içerir. Ama orada geçmişe ve geleceğe başvurmadan yapamayacağımız pratik yaşam alanında bile şimdiki an esas etken olarak kalır. Geçmişten herhangi bir ders mevcut konuyla ilgili hale gelir ve şimdi uygulanır. Herhangi bir planlama ve belli bir hedefe ulaşmak için çalışma şimdi yapılır. Aydınlanmış insanın esas dikkat odağı daima şimdidir ama o hala çevresel olarak zamanın farkındadır. Bir başka deyişle o saat zamanını kullanmayı sürdürür ama psikolojik zamandan özgürdür. Bunu uygularken dikkatli olun ki farkında olmadan saat zamanını psikolojik zamana dönüştürmeyesiniz. Örneğin eğer geçmişte bir hata yaptıysanız ve ondan şimdi ders aldıysanız siz saat zamanını kullanmaktasınızdır. Öte yandan eğer zihnen hala onun üzerinde duruyor, kendinizi eleştiriyor, pişmanlık ve suçluluk duyuyorsanız o zaman onu benlik duygunuzun bir parçası haline getirme hatasını işliyor olursunuz. Ve böylece o daima yanlış bir kimlik duygusuyla bağlantılı olan psikolojik zaman haline gelir. Bağışlamazlık kesinlikle ağır bir psikolojik zaman yükünü gösterir. Eğer kendinize bir hedef belirler ve ona ulaşmak için çalışırsanız, siz saat zamanını kullanmaktasınızdır. Siz nereye ulaşmak istediğinizin farkındasınızdır. Ama bu anda attığınız adımı onurlandırmakta ve tüm dikkatinizi ona vermektesinizdir. Eğer sonra belki mutluluğu, doyumu ya da daha tam bir benlik duygusunu onda aradığınız için hedefiniz üzerinde aşırı derecede odaklanırsanız artık şimdiye onurlandırmaz olursunuz. O hiçbir asli değere sahip olmadan sadece geleceğe doğru bir atlama taşı haline indirgenmiş olur. O zaman saat zamanı psikolojik zamana dönüşür. Yaşam yolculuğunuz artık bir serüven olmaz. O sadece bir şeye erişme, bir şeye elde etme, onu yapma konusunda saplantılı bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Artık siz ne yol kenarındaki çiçekleri görüp koklar ne de şimdi de mevcutken tüm çevrenizde gelişen yaşamın güzelliğinin ve mucizesinin farkında olursunuz. Ben şimdinin çok büyük bir öneme sahip olduğunu anlayabiliyorum ama zamanın tümüyle bir illüzyon olduğuna bu görünüşüne katılmıyorum. Ben zaman bir illüzyondur derken niyetim felsefi bir bildirimde bulunmak değildir. Ben sadece size basit bir olguyu hatırlatıyorum. Bu o kadar aşikar bir olgudur ki siz onu kavramakta zorlanabilir, hatta anlamsız bulabilirsiniz. Ama o bir kez bütünüyle idrak edildiğinde tüm zihin ürünü karmaşıklık ve sorun tabakalarını bir kılıç gibi kesip geçebilir. Tekrar söyleyeyim, şimdiki an sizin sahip olduğunuz tüm şeydir. Yaşamınızın bu an olmadığı bir zaman asla olmamıştır. Bu bir olgu, bir gerçek değil midir? Psikolojik zaman deliliği. Eğer onun ortak tezahürlerine bakarsanız psikolojik zamanın zihinsel bir hastalık olduğu konusunda hiçbir kuşkunuz kalmaz. Onlar en yüksek hayrın gelecekte yattığı ve dolayısıyla sonucun kullanılan vasıtayı mazur gösterdiği varsayımıyla iş gören, örneğin komünizm, milliyetçi sosyalizm yani faşizm ya da herhangi bir milliyetçilik veya katı dini inanç sistemleri şeklinde ortaya çıkarlar. Burada sonuç bir fikirdir. Zihnin projekte ettiği, gelecekte kurtuluşa herhangi bir şekilde erişilecek bir noktadır. Ve çoğu kez de o noktaya erişme vasıtası insanların şimdi köleleştirilmeleri, işkence görmeleri ve katledilmeleridir. Örneğin Rusya'da, Çin'de ve diğer ülkelerde komünizmin gelişmesini sağlamak, oralarda daha iyi bir dünya yaratmak için 50 milyon insanın öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Bu gelecekteki bir cennete olan inancın nasıl şimdi bir cehennem yarattığı ile ilgili tüyler ürpertici bir örnektir. Psikolojik zamanın ağır ve tehlikeli bir zihinsel hastalık olduğu konusunda herhangi bir kuşku olabilir mi? Bu zihin kalıbı sizin yaşamınızda nasıl işler? Siz daima bulunduğunuz yerden başka bir yere ulaşmaya çalışıyor musunuz? Yaptığınız şeylerin çoğu sadece bir sonuca ulaşma vasıtası mı? Doyumunuz daima gelecekte mi? Ya da seks, yemek, içki, uyuşturucu ya da heyecan gibi kısa ömürlü hazlarla mı sınırlı? Siz daima bir şey olma, bir şey elde etme, bir şeye erişme üzerinde mi odaklanıyorsunuz ya da yeni heyecanların ve hazların peşinden mi koşuyorsunuz? Eğer daha fazla şey elde ederseniz daha doyumlu hale geleceğinize, yeterince iyi ya da psikolojik olarak tamam olacağınıza inanıyor musunuz? Bir erkeğin ya da kadının yaşamınıza anlam kazandırmasını mı bekliyorsunuz? Normal, zihinle özdeşleşmiş ya da aydınlanmamış bilinç hali içindeyken şimdi de yatan güç ve sonsuz yaratıcı potansiyel psikolojik zaman tarafından tamamen örtülüp gizlenir. O zaman yaşamınız canlılığını, tazeliğini, hayret ve hayranlık duygusunu yitirir. Eski düşünce, duygu, davranış, tepki ve arzu kalıpları tekrar tekrar sergilenip durur. Bu zihninizde bulunan ve size bir tür kimlik veren ama şimdinin realitesini çarpıtan, olduğundan başka gösteren ya da gizleyen bir senaryodur. Zihin o zaman doyum vermeyen şimdiki andan bir kaçış olarak geleceğe saplantılı bir biçimde bağlanır. Olumsuzluğun ve ıstırabın kökleri zamandadır. Ama geleceğin şimdiden daha iyi olacağı inancı her zaman bir illüzyon değildir. Şimdi korku ve endişe yaratıcı olabilir, işler gelecekte daha iyi olabilir ve çoğu kez de olur. Çoğunlukla gelecek geçmişin bir kopyasıdır. Yüzeysel değişiklikler olabilir ama gerçek değişim nadirdir. Ve o şimdinin gücüne erişerek geçmişi ortadan kaldıracak kadar yeterince mevcut olabilmenize bağlıdır. Sizin gelecek olarak algıladığınız şey şimdiki bilinç halinizin asli bir parçasıdır. Eğer zihniniz geçmişin ağır bir yükünü taşıyorsa aynı şeyi daha fazla deneyimleyeceksinizdir. Geçmiş kendini anda mevcudiyetin yokluğu yoluyla sürdürür. Geleceği şekillendiren şey bu andaki bilincinizin niteliğidir ki bu gelecek elbette ancak şimdi olarak deneyimlenebilir. Siz 10 milyon dolar kazanabilirsiniz ama bu yüzeysel, derine inmeyen bir değişimdir. Bu kez daha lüks bir çevrede aynı koşullanmış kalıpları sergilemeye devam edeceksinizdir. İnsanlar atomu parçalamayı öğrenmişlerdir. Şimdi 10-20 kişiyi tahta bir sopayla öldürmek yerine bir insan sadece bir düğmeye basarak 1 milyon insanı öldürebilir. Peki bu gerçek bir değişim midir? Eğer geleceği belirleyen şey bilincinizin bu andaki niteliği ise, peki bilincinizin niteliğini belirleyen şey nedir? O anda mevcudiyet dereceniz.
Böylece gerçek değişimin meydana gelebileceği ve geçmişin ortadan kaldırılabileceği tek yer şimdidir. Tüm olumsuzluğa neden olan şey psikolojik zamanın birikimi ve şimdiki anın yadsınmasıdır. Huzursuzluğa, endişeye, gerilime, üzüntüye, tüm korku hallerine çok fazla gelecekte bulunmak ve yeterince anda mevcut olmamak neden olur. Suçluluk duygusu, içerleme, yakınma, acı, üzüntü, burukluk ve tüm bağışlamama hallerine çok fazla geçmişte bulunmak ve yeterince şimdiki anda mevcut olmamak neden olur. Çoğu insan tüm olumsuzluktan arınmış bir bilinç halinin mümkün olduğuna inanmakta zorlanır. Ancak bu tüm spiritüel öğretilerin işaret ettikleri özgürlük halidir. O illüzyoni bir gelecekte değil, tam şimdi ve burada kurtuluş vaadidir. Siz zamanı tüm ıstırabınızın ya da sorunlarınızın nedeni olarak görüp kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Siz bu ıstıraplara yaşamınızdaki belirli durumların neden olduğuna inanırsınız ve geleneksel bir görüş noktasından görüldüğünde bu doğrudur. Ama siz zihnin temel sorun yaratıcı işlev bozukluğuyla, onun geçmişe ve geleceğe bağlılığı ve şimdiye yadsımasıyla başa çıkana dek sorunlar aslında birbiriyle değiştirilebilir. Eğer tüm sorunlarınız ya da ıstırap ve mutsuzluğun algılanan nedenleri bugün mucizevi bir biçimde ortadan kalkmış olsa ama siz yine de daha mevcut, daha bilinçli hale gelmemişseniz, çok geçmeden kendinizi her nereye giderseniz gidin, sizi izleyen bir gölge gibi benzer bir dizi sorunla ya da ıstırap nedeniyle birlikte bulurdunuz. Nihai olarak tek bir sorun vardır, zamana bağlı zihnin kendisi. Sorunlarımdan tümüyle kurtulabileceğim bir noktaya erişebileceğime inanamıyorum. Haklısınız, siz o noktaya asla erişemezsiniz. Çünkü siz şimdi o noktada bulunuyorsunuz. Zamanda bir kurtuluş yoktur. Siz gelecekte özgür olamazsınız. Özgürlüğün anahtarı anda mevcut olmaktır. Böylece siz ancak şimdi özgür olabilirsiniz. Yaşam, durumunuzun altındaki yaşamı bulmak. Şimdi nasıl özgür olabileceğimi anlamıyorum. Ben şu anda yaşamımdan son derece mutsuzum. Bu bir olgu ve kesinlikle öyle olmadığı halde kendimi her şeyin iyi olduğuna ikna etmeye çalışırsam kendimi aldatıyor oluyorum. Benim için şimdiki an çok mutsuz ve hiç de özgürleştirici değil. Benim devam etmemi sağlayan şey gelecekte bir düzelme olması umudu ya da olasılığı. Bakın, o aslında tamamen zaman tarafından zapt edildiği halde siz dikkatinizin şimdiki anda bulunduğunu sanıyorsunuz. Sizin yaşamım dediğiniz şey daha doğru biçimde yaşam durumunuz olarak isimlendirilebilir. O psikolojik zamandır, yani geçmiş ve gelecek. Geçmişte belli şeyler sizin istediğiniz gibi olmamıştır. Siz hala geçmişte olup bitene direnmektesinizdir ve şimdi de olana direnmektesinizdir. Umut sizin devam etmenizi sağlar ama umut sizi geleceğe odaklanmış halde tutar ve bu odaklanma şimdiyi yadsımanızı ve dolayısıyla da mutsuzluğunuzu sürdürür. Mevcut yaşam durumumun geçmişte olup biten şeylerin bir sonucu olduğu doğru ama o hala benim mevcut durumum ve ona saplanıp kalmak beni mutsuz ediyor. Bir süre için yaşam durumunuzu unutun ve dikkatinizi yaşamınıza verin. Aradaki fark nedir? Yaşam durumunuz zamanda bulunur. Yaşamınız ise şimdidir. Yaşam durumunuz zihnin ürünüdür. Yaşamınız ise gerçektir. Yaşama götüren dar giriş kapısını bulun. Ona şimdi denir. Yaşamınızı bu ana daraltın. Yaşam durumunuz sorunlarla dolu olabilir ki çoğu yaşam durumu öyledir ama şu anda herhangi bir sorununuz olup olmadığına bakın. Yarın ya da 10 dakika sonra değil, şimdi. Şimdi bir sorununuz var mı? Siz sorunlarla dolu olduğunuzda yeni bir şeyin girebilmesi için yer, bir çözüm için yer yoktur. Bu yüzden yapabildiğiniz her an bir yer açın, bir boşluk yaratın ki yaşam durumunuzun altındaki yaşamı bulabilirsiniz. Bu yüzden yapabildiğiniz her an bir yer açın, bir boşluk yaratın ki yaşam durumunuzun altındaki yaşamı bulabilirsiniz. Duyularınızı tam olarak kullanın. Bulunduğunuz yerde olun, çevrenize bakın. Sadece bakın, yorumlamayın. Işığı, şekilleri, renkleri, dokuları görün. Her bir şeyin sessiz mevcudiyetinin farkında olun. Her şeyin olmasına izin veren boşluğun farkında olun. Sesleri dinleyin, onları yargılamayın. Seslerin altındaki sessizliği dinleyin. Bir şeye, herhangi bir şeye dokunun ve onun varlığını hissedin. Onu kabul ve tasdik edin. Nefes alıp verişinizin ritmini gözlemleyin. İçinize girip çıkan havayı hissedin. Bedeninizdeki yaşam enerjisini hissedin.
İçinizde ve dışınızda her şeyin olmasına izin verin. Her şeyin oluşuna izin verin. Şimdiye derin bir biçimde girin. Siz bu durumda zihinsel soyutlamanın zamanın zayıf düşürücü ve hissizleştirici dünyasını geride bırakmaktasınızdır. Siz yavaş yavaş dünyayı zehirlediği ve yok ettiği gibi yaşam enerjinizi de tüketen deli zihnin dışına çıkmaktasınızdır. Siz zaman rüyasından şimdiki ana uyanmaktasınızdır. Tüm sorunlar zihnin illüzyonlarıdır. Bu sanki üzerinizden ağır bir yük kaldırılmış gibi bir duygu veriyor, bir hafiflik duygusu hissediyorsunuz. Ben kendimi berrak hissediyorum ama sorunlarım hala orada beni bekliyorlar, öyle değil mi? Onlar çözülmediler. Bu durumda ben geçici olarak onlardan kaçmış olmuyor muyum? Eğer siz kendinizi cennette bulmuş olsaydınız, çok geçmeden zihniniz evet ama diyecekti. Nihai olarak bu sorunlarınızı çözmenizle ilgili bir şey değildir. Bu hiçbir sorunun olmadığını idrak etmekle ilgili bir şeydir. Sadece şimdi başa çıkılacak ya da değişene veya başa çıkılabilecek hale gelene dek kendi haline bırakılıp şimdiki anın oluşunun bir parçası olarak kabul edilecek durumlar vardır. Sorunlar zihnin ürünüdür ve onların varlıklarını sürdürebilmek için zamana ihtiyaçları vardır. Onlar şimdinin gerçekliğinde varlıklarını sürdüremezler. Dikkatinizi şimdi üzerinde odaklayın ve bana şu anda ne sorununuz olduğunu söyleyin. Sizlerden bir yanıt alamadım. Çünkü dikkatiniz tümüyle şimdide olduğunda bir sorununuzun olması mümkün değildir. Bu ya başa çıkılması ya da kabullenilmesi gereken bir durumdur, o kadar. Onu neden bir soruna dönüştürmeli ki? Neden herhangi bir şeyi bir soruna dönüştürmeli ki? Yaşam zaten yeterince zor değil mi? Sizin sorunlara neden ihtiyacınız vardır? Zihin bilinçsiz bir biçimde sorunları sever çünkü onlar size bir tür kimlik verirler. Bu normaldir ve delice bir şeydir. Sorun, sizin şimdi bir eylemde bulunma konusunda gerçek niyetiniz ya da olanağınız olmadan bir durum üzerinde zihnen duyduğunuz ve onu bilinçsiz olarak benlik duygunuzun bir parçası kıldığınız anlamına gelir. Bu durumda yaşam durumunuz tarafından öyle ezilirsiniz ki yaşam duygunuzu, varlık duygunuzu yitirirsiniz. Ya da dikkatinizi şimdi yapabileceğiniz tek bir şey üzerinde odaklamak yerine zihninizde gelecekte yapacağınız ya da yapabileceğiniz onlarca şeyin delice yükünü taşımaktasınızdır. Bakın, bir sorun yarattığınızda acı da yaratırsınız. Bunu yapmamak tümüyle basit bir seçimi, basit bir kararı gerektirir. Ne olursa olsun, artık kendim için daha fazla acı yaratmayacağım. Artık daha fazla sorun yaratmayacağım. Bu basit bir seçim olmasına karşın çok radikal bir seçimdir de. Siz ıstırap çekmekten gerçekten bıkıp usanmadıkça, gerçekten canınıza yetmedikçe bu seçimi yapmazsınız. Ve şimdinin gücüne ulaşmadıkça bunu yürütemezsiniz. Eğer kendiniz için daha fazla acı yaratmazsanız, o zaman başkaları için de daha fazla acı yaratmazsınız. O zaman artık güzelim dünyayı, içsel yerinizi ve ortak insan psikisinde sorun yaratmanın olumsuzluğuyla kirletmezsiniz. Eğer bir ölüm kalım durumunda, öylesine acil bir durumda kalmışsanız, bunun bir sorun olmadığını bilirsiniz. Bu durumda zihin gezinip ona bir sorun haline getirecek zamanı bulamamıştır. Gerçek bir acil durumda zihin durur. Siz şimdi de tümüyle mevcut hale gelirsiniz ve sonsuz derecede daha güçlü bir şey idareyi ele geçirir. İşte bu yüzden sıradan insanların birdenbire son derece cesur eylemlerde bulunabildikleri durumlar yaşanır. Herhangi bir acil durumda siz ya sağ kalırsınız ya da kalamazsınız. Her iki durumda da bu bir sorun değildir. Bazı insanlar ben sorunların illüzyon olduğunu söylediğimde kızarlar. Bu durumda benim onları kimlik duygularından yoksun bıraktığımı, böyle bir tehdidi hissederler. Onlar sahte bir benlik duygusuna çok fazla zaman yatırımı yapmışlardır. Yıllardır onlar bilinçsiz bir biçimde bütün kimliklerini, sorunları ya da ıstırapları olarak tanımlamışlardır. Bu sorunlar ya da ıstıraplar olmadan onlar kim olacaklardır? İnsanların söyledikleri, düşündükleri ya da yaptıkları şeylerin çoğu aslında korku tarafından yönlendirilir. Ki korku daima sizin gelecekte odaklanmanız ve şimdiyle temasınızı yitirmenizle bağlantılıdır. Şimdi de hiçbir sorun olmadığı gibi hiçbir korku da yoktur. Şimdi başa çıkmanız gereken bir durum ortaya çıktığında, eğer o şimdiki anın farkındalığından kaynaklanıyorsa, sizin eyleminiz net, kesin ve direkt olacaktır. O ayrıca büyük olasılıkla etkili bir eylem olacaktır. O zihninizin geçmiş koşullanmasından kaynaklanan bir tepki değil, duruma sezgisel bir karşılık olacaktır.
Siz zamana bağlı zihnin tepki göstereceği diğer durumlarda ise hiçbir şey yapmamayı, sadece şimdi de merkezlenmiş olarak kalmayı daha etkili bulacaksınızdır. Bilinç tekamülünde dev bir hamle. Ben tarif ettiğiniz bu zihinden ve zamandan kurtulma halini kısa anlar için yaşadım ama geçmiş ve gelecek o kadar ezici bir biçimde güçlü ki bu anları uzun bir süre koruyamıyorum. Zamana bağlı bilinç tarzı insan psikolojisine derin bir biçimde gömülüdür. Ama bizim burada yaptığımız şey dünyanın ortak bilincinde meydana gelen çok derin bir değişim dönüşümün bir parçasıdır. Bu bilincin madde, form ve ayrılık rüyasından uyanıştır. Bu zamanın sona erişidir. Biz binlerce yıldır insan yaşamına hükmetmiş zihin kalıplarını kırıyoruz. Geniş bir ölçekte akla hayale sığmaz ıstırap yaratmış zihin kalıplarını. Ben kötü sözcüğünü kullanmıyorum. Onu bilinçsizlik ya da delilik olarak adlandırmak daha yararlıdır. Eski bilinç tarzının ya da daha doğrusu bilinçsizliğin bu parçalanıp sona erişi, bu bizim yapmak zorunda olduğumuz bir şey mi yoksa o zaten her halükarda olacak mı? Yani bu kaçınılmaz bir değişim mi? Bu bir perspektif meselesidir. Yapma ve kendiliğinden meydana gelme aslında tekil bir süreçtir. Siz bilincin bütünüyle bir olduğunuzdan ikisini ayıramazsınız. Ama insanların bunu yapacaklarının mutlak bir garantisi yoktur. Bu kaçınılmaz ya da kendiliğinden meydana gelen bir süreç değildir. Sizin işbirliğinizin onun asli bir parçasıdır. Siz ona nasıl bakarsanız bakın, o insan ırkı olarak varlığımızı sürdürmemizin tek şansı olduğu gibi bilinç tekamülünde de dev bir hamledir. Varlığın sevinci. Psikolojik zaman tarafından ele geçirilmenize izin verdiğiniz konusunda sizi uyarması için basit bir ölçüt kullanabilirsiniz. Kendinize şunu sorun: yaptığım şeyde sevinç, rahatlık ve hafiflik var mı? Eğer yoksa, zaman şimdiki anı örtüp karartıyor ve yaşam bir yük ya da bir mücadele olarak algılanıyor demektir. Eğer yaptığınız şeyde bir sevinç, rahatlık ya da hafiflik yoksa, bu ille de sizin yaptığınız şeyi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Nasılı değiştirmek yeterli olabilir? Nasıl daima neden daha önemlidir. Elde etmek istediğiniz sonuçtan çok bunu nasıl yaptığınıza daha fazla dikkat verip veremeyeceğinize bakın. En büyük dikkati yaşanan anın sunduğu şeye verin. Bu olanı tamamen kabul ettiğiniz anlamına gelir. Çünkü siz en büyük dikkati bir şeye verip de aynı zamanda ona direnemezsiniz. Siz şimdiki anı onurlandırmaz, tüm mutsuzluk ve mücadele ortadan kalkar ve yaşam sevinç ve huzurla akmaya başlar. Şimdiki anın farkındalığıyla davrandığınızda yaptığınız her şey, en basit eylem bile bir nitelik, özen ve sevgi duygusuyla dolu hale gelir. Öyleyse eyleminizin meyvesiyle sonucuyla ilgilenmeyin. Dikkatinizi sadece eylemin kendisine verin. Sonuç kendiliğinden gelecektir. Bu güçlü bir spiritüel uygulamadır. Var olan en eski ve güzel spiritüel öğretilerinden biri olan Bhagavad Gita'da eyleminizin sonucuna bağlı olmamaya karma yoga denir. O kutsal eylem yolu olarak tanımlanır. Şimdiden uzaklaşma dürtüsü ortadan kalktığında varlık sevinci yaptığınız her şeye akar. Dikkatiniz şimdiye döndüğü anda bir mevcudiyet, bir sessizlik, bir huzur hissedersiniz. Siz artık doyum için geleceğe bağlı olmaz, kurtuluşu onda aramazsınız. Dolayısıyla da sonuçlara bağlı olmazsınız. Bu durumda ne başarısızlık ne de başarı sizin için içsel varlık halinizi değiştirebilecek güce sahiptir. Siz yaşam durumunuzun altındaki yaşamı bulmuşsunuzdur. Psikolojik zamanın yokluğunda siz benlik duygunuzu kişisel geçmişinizden değil, varlıktan alırsınız. Dolayısıyla zaten olduğunuz şeyden başka bir şey haline gelme psikolojik gereksinimi artık hissedilmez. Dünyada yaşam durumunuz düzeyinde siz gerçekten zengin, bilgili, başarılı, şundan ya da bundan özgür hale gelebilirsiniz. Ama varlığın daha derin boyutunda siz şimdi tamam ve bütünsünüzdür. O bütünlük hali içinde biz hala dışsal hedeflerin peşine düşebilir ya da bunu yapmayı isteyebilir miyiz? Elbette, ama gelecekte bir şeyin ya da birisinin sizi kurtaracağı veya mutlu edeceği illüzyonu beklentisine sahip olmazsınız. Yaşam durumunuz söz konusu olduğunda erişilecek ya da elde edilecek şeyler olabilir. Bu form kazanma ve kaybetme dünyasıdır. Bununla birlikte daha derin bir düzeyde siz zaten tamamsınızdır ve bunu idrak ettiğinizde yaptığınız şeyin ardında oyunbaz, sevinç dolu bir enerji olur. Psikolojik zamandan kurtulmuş olarak artık hedeflerinizin peşine korku, öfke, hoşnutsuzluk ya da biri haline gelme gereksinimi tarafından yönetilen acımasız bir kararlılıkla düşmezsiniz.
Ego için benlik kaybı olan başarısızlık korkusu yüzünden hareketsiz ve atılda kalmazsınız. Daha derin benlik duygunuzu varlıktan aldığınızda bir şey haline gelme psikolojik gereksiniminden kurtulduğunuzda ne mutluluğunuz ne de benlik duygunuz sonuca bağlı olur ve böylece korkudan kurtulursunuz. Siz kalıcılığı, sürekliliği onun bulunamayacağı bir yerde, yani form, kazanma, kaybetme, doğum, ölüm dünyasında aramazsınız. Durumların, koşulların, yerlerin ya da insanların sizi mutlu etmelerini talep etmez ve böylece onlar beklentilerinize uygun davranmadıklarında ıstırap çekmezsiniz. Bu durumda her şey onurlandırılır ama hiçbir şey önemli olmaz. Formlar doğar ve ölürler, ancak siz formların altındaki ebedi olanın farkındasınızdır. Siz gerçek olan hiçbir şeyin tehdit edilemeyeceğini bilirsiniz. Bu sizin varlık haliniz olduğunda siz nasıl olur da başarılı olamazsınız? Siz zaten çoktan başarmışsınızdır.